Tren tam zamanında kalkmıştı. Yolcular arasında birçok memurlar, hükümet yetkilileri ve Afyon ile indigo tüccarları gibi işleri onları doğu kıyısına çağırdı. Passepartout, aynı vagonda efendisi ve üçüncü bir yolcu onların karşısındaki koltukta oturuyordu. Bu Sir Francis Cromarty, Bay Fogg'un BIST ortaklarından biri, Moğolistan, şimdi Benares'teki kolordusuna katılmak üzere yoldaydı. Efendim Francis, 50 yaşlarında uzun boylu, güzel bir adamdı ve kendini çok göstermişti son Sepoy isyanı. Hindistan'ı evi yaptı, sadece kısa süreli ziyaretler yaptı İngiltere'yi nadiren aralıklarla ve neredeyse yerli kadar aşinaydı Hindistan'ın ve halkının gelenekleri, tarihi ve karakteri. Ama Phileas Fogg, kim seyahat etmiyordu, sadece bir çevreyi tarif ediyordu, hiç zahmet etmedi bu konuları araştırmak, sağlam bir bedendi, etrafında bir yörünge dolaşıyordu rasyonel mekanik yasalarına göre karasal küre. O bu an, onun bu yanından beri kaç saati kafasında hesaplıyor Londra'dan ayrılması ve eğer doğasında işe yaramaz biri olması gerekse gösteri, tatmin için ellerini ovuşturacaktı. Sir Francis Cromarty, seyahat arkadaşının tuhaflığını gözlemlemişti, gerçi onu incelemek için sahip olduğu tek fırsat, o zamanse, kartlar ve iki lastik arasında ve kendini insan olup olmadığını sorguladı bu soğuk dış görünüşün altında gerçekten atan kalbi ve Phileas Fogg'un da böyle bir şey olup olmadığı doğanın güzelliklerini hissetmek. Tuğgeneral zihinsel olarak özgürdü tanıdığı tüm tuhaf kişiler arasında hiçbiri buna benzemediğini itiraf etmek bu kesin bilimlerin ürününe. Phileas Fogg, Sir Francis'ten Sir Francis'in etrafında dolaşma planını gizlememişti dünyayı ve yola çıktığı koşulları ve general sadece gördü bahse giren şeyde işe yaramaz bir tuhaflık ve sağlam sağduyu eksikliği. Bu tuhaf beyefendi böyle davranıyordu, dünyadan ayrılacaktı kendine ya da başkasına herhangi bir fayda sağlamış olmamıştı. Bombay'den ayrıldıktan bir saat sonra tren, viyadüklerden ve adadan geçti Salcet'in içinden ve açık arazilere girmişti. Kolyan'da Güneydoğu Hindistan'a doğru inen yan hattın kavşağı Kandallah ve Pauna ve Pauwel'in yanından geçerek, dağlar, bazalt tabanlarıyla ve zirveleri kalın ve yemyeşil ormanlar. Phileas Fogg ve Sir Francis Cromarty birkaç kelime alışverişinde bulundular ara sıra ve şimdi Sir Francis, sohbeti yeniden canlandırarak şöyle gözlemliyordu, birkaç yıl önce, Bay Fogg, bu noktada bir gecikmeyle karşılaşırdınız ki bu muhtemelen bahsini kaybederdin. Nasıl yani, Sir Francis? Çünkü demiryolu bu dağların eteklerinde duruyordu, ki yolcular ise palankinlerle veya ponlerle Kandallah'a geçmek zorundaydı, diğer taraf. Böyle bir gecikme planlarımı hiç bozmazdı, dedi Bay Fogg. Kesin olmanın olasılığını sürekli öngörmüştüm engeller. Ama Bay Fogg, diye takip etti Sir Francis, riskiniz var bu değerli adamın macerası hakkında biraz zorlanıyorum pagoda. Passepartout, ayakları rahatça kendi ayaklarının içine dolanmıştı seyahat battaniyesi, derin uykudaydı ve kimsenin konuştuğunu rüya görmezdi onun hakkında. Hükümet bu tür suçlara karşı çok sert. O Kızılderililerin dini geleneklerine özellikle özen gösterir saygı duyulur ve hizmetçin yakalanırsa, "Pekala, Sir Francis," diye yanıtladı Bay Fogg, eğer olsaydı yakalansaydı mahkum edilip cezalandırılır, sonra sessizce Avrupa'ya döndü. Bu ilişkinin onun ilişkisini nasıl geciktirebileceğini anlamıyorum efendim. Konuşma tekrar çöktü. Gece tren dağlardan ayrıldı arkasından geçti, Nasi'yi geçti ve ertesi gün düzlüğün üzerinden ilerledi, yukarıda dağınık köyleriyle birlikte iyi işlenmiş Kandeş ülkesi bu pagotaların minareleri yükseltildi. Bu verimli toprak çok sayıda küçük nehir ve berrak dereler, çoğunlukla Godavari kolları. Passepartout, uyandığında ve dışarı baktığında, aslında kendisinin böyle olduğunu fark edemedi Hindistan'ı bir demiryolu treniyle geçiyordu. Lokomotif, İngiliz tarafından yönlendirilen mühendis ve İngiliz kömürü ile beslenerek dumanını pamuk, kahve üzerine püskürttü, muskat, karanfil ve biber plantasyonları, buhar spiraller halinde kıvrılırken palmiye ağaçları grupları, ortasında resmızıl bungalovlar bulunuyordu, vihariler,
terk edilmiş manastırlar ve muhteşem tapınaklar Hint mimarisinin tükenmez süslemeleri. Sonra geniş bir buluşma buldular, ufka kadar uzanan, yılanlar ve kaplanların yaşadığı ormanlarla dolu alanlar, trenin gürültüsüyle kaçtı, ardından ormanlar tarafından geçilen demiryolu ve hala düşünceli gözlerle fillerin laneti altında kalan bir yerde, geçerken tren yaptı. Yolcular, ölümcül ülke olan Milligau'mun ötesine geçti. Kali tanrıçasının mezhepleri tarafından sık sık kanla lekelenir. Çok uzak değil, zarif pagodalarıyla Elora'nın gül ve ünlü Aurungabad'ın başkenti Vahşi Aurangzeb, şimdi ayrılmış eyaletlerden birinin baş kasabası Nizam Krallığından. İşte o civarlarda Feringhea, yani Tüce boğucuların kralı olan Şefon'un hakimiyetini korudu. Bu serseriler, bir gizli bağ, her çağdan boğulmuş kurbanlar, tanrıça ölüm onuruna, hiç kan dökmeden, bir dönem bu ülkenin bu kısmı neredeyse hiç geçilmez ki her yerde cesetler bulunmazdı. Yönlendirme, İngiliz hükümeti bu sorunları büyük ölçüde azaltmayı başardı. Cinayetler, ancak Tagıyılır hala var ve kendi eylemlerini sürdürüyorlar. Korkunç ritüeller. Saat 12.30'da tren, Passepartout'un burası Burhanpor'da durdu. Sahte incilerle süslenmiş bazı Hint terlikleri satın almak, içinde, açıkça bir kibirle ayaklarını sarmaya başladı. Yolcular aceleyle hareket etti. Kahvaltı yaptım ve biraz kıyıdan dolaştıktan sonra Eşurgur'a doğru yola çıktıktan sonra Surat yakınlarındaki Cambrai körfezine dökülen Küçük Tapti Nehri'nin bir parçası. Passepartout şimdi içine çekilmiş hayallere dalmıştı. Gelişine kadar Bombay'de, yolculuklarının orada biteceğine dair umut besliyordu. Ama şimdi Hindistan'ın üzerinde tam hızla döndüklerini, aniden bir değişim yaşamıştı. Hayallerinin ruhuna gel. Eski serseri doğası ona geri döndü, gençliğinin fantastik fikirleri onu yeniden ele geçirdi. Kendine geldi, ustasının projesini ciddi bir şekilde amaçladığı gibi görüyor, bahisin gerçekliği ve dolayısıyla dünya turu ve gerekliliği belirlenen süre içinde bunu kesinlikle başarmak. Şimdiden endişelenmeye başladı olası gecikmeler ve yolda olabilecek kazalar hakkında. O bahisle kişisel olarak ilgilendiğini fark etti ve titredi. Affedilmez bir şekilde kaybetmenin aracı olabileceği düşüncesi önceki gecenin aptallığı. Bay Fogg'dan çok daha az soğukkanlı olduğu için, çok daha huzursuz, geçen günleri sayıp tekrar ediyor, tren durduğunda küfürler ve onu yavaşlıkla suçlamak ve Bay Fogg'u mühendisi rüşvet vermediği için zihinsel olarak suçluyordu. Değerli adam, bu yollarla hızı hızlandırmak mümkün olsa da, bir buharlı gemi, demiryolunda yapılamazdı. Tren, Sutpur dağlarının devirlerine girdi, bu dağlar Bundelcund'dan Kandeish, akşam doğru. Ertesi gün Sir Francis Cromarty Passepartout'a saatin kaç olduğunu sordu ve saatine baktığında, saat sabah 3 olduğunu söyledi. Bu ünlü saat, her zaman Greenwich meridyeninde düzenleniyordu, bu da artık yaklaşık 77 dereceydi. Batıya doğru en az 4 saat yavaştı. Sir Francis düzeltti. Passepartout'un zamanında aynı yorumu yaptı ki, fikse yapmıştı ve generalin nöbetin her yeni meridyende düzenleniyordu. Çünkü sürekli doğuya doğru gidiyordu, yani güneşin karşısında, bu yüzden günler 4 dakika kısalmıştı. Her derece aştıkça, Passepartout saatini değiştirmeyi inatla reddetti, bu dönemi Londra zamanında tuttu. Bu, kimseye zarar veremeyecek masum bir yanılsamaydı. Tren, saat 8'de, yaklaşık 15 civarında bir açıklığın ortasında durdu. Rotal'ın kilometrelerce ötesinde, birkaç bungalovun ve işçi evlerinin bulunduğu yerde. Kabinler. Kondüktör, vagonların yanından geçerek bağırdı, yolcular buradan çıkacak. Phileas Fogg, açıklama için Sir Francis Cromarty'ye baktı, ama general, bu hurma ormanının ortasında durmanın ne anlama geldiğini anlayamadım. Akasyalar. Passepartout, şaşırmış olmadan, hızla dışarı çıktı ve ağlayarak geri döndü. "Monsieur, artık demiryolu yok." "Ne demek istiyorsun?" diye sordu Sir Francis. "Demek istediğim, tren gitmeyecek." General hemen dışarı çıktı. Phileas Fogg ise sakin bir şekilde onu takip etti ve birlikte kondüktöre doğru ilerlediler. "Neredeyiz?" diye sordu Sir Francis. "Colby köyünde."
Burada mı duracağız? Elbette. Demiryolu bitmedi. Ne, bitmedi mi? Hayır. Buradan hala 50 mil kadar uzanacak bir yol var Allahabad, çizginin yeniden başladığı yer. Ama gazeteler demiryolunun açılışını duyurdu. Ne istersiniz, memur? Belgeler yanıldı. Yine de Bombay'dan Kalküta'ya bilet satıyorsunuz, diye karşılık verdi Sir Francis, ısınmaya başlamıştı. Şüphesiz, diye yanıtladı kondüktör, ama yolcular biliyor kendileri için Colby'den Colby'ye ulaşım aracı sağlamak zorunda oldukları Allahabad. Sir Francis çok öfkeliydi. Passepartout istediği gibi kondüktör yere serdi ve efendisine bakmaya cesaret edemedi. Sir Francis, dedi Bay Fogg sessizce, eğer siz de yaparız lütfen Allahabad'a ulaşmak için bir yol ara. Bay Fogg, bu gecikme sizin lehinize büyük ölçüde oldu. Hayır, Sir Francis, öngörülmüştü. Ne, bunu biliyordun. Hiç de değil, ama biliyordum ki bir engel er ya da geç güzergahımda kalk. Bu nedenle hiçbir şey kaybolmaz. 2 günüm var, ki bu günlerim var zaten kazanılmış, fedakarlık için. Bir buharlı gemi öğlen saatlerinde Kalküta'dan Hong Kong'a doğru ayrılıyor, 25'inde. Bu 22'si ve zamanında Kalküta'ya varacağız. Bu kadar kendinden emin bir cevap için söylenecek bir şey yoktu. Demiryolunun bu noktada sona erdiği fazlasıyla doğruydu. Kağıtlar bazı saatler gibiydi, ki onlar bazen çok hızlı olur ve hattın tamamlandığını duyurmalarında erken kaldılar. Daha büyük yolcuların bir kısmı bu kesintinin farkındaydı ve trenden inerken köyün sağlayabildiği 4 tekerlekli araçlara karşı kullanmaya başladılar palkigeriler, zebusların çektiği arabalar, yürüyüş yapan gibi görünen arabalar pagodalar, palankinler, ponaylar ve benzeri. Bay Fogg ve Sir Francis Cromarty, köyü uçtan uca aradıktan sonra, hiçbir şey bulamadan geri döndü. Yürüyerek gideceğim, dedi Phileas Fogg. Şimdi efendisine katılan Passepartout, alaycı bir yüz buruşturması yaptı ve muhteşem ama çok zayıf Hint ayakkabılarını düşündü. Neyse ki o da vardı etrafına baktı ve bir an tereddüt ettikten sonra dedi ki, Monsieur, sanırım bir ulaşım yolu buldum. Ne? Bir fil. Bir Hintliye ait olan bir fil, ancak bir yerde yaşayan buradan 100 adım uzakta. Hadi fili görmeye gidelim, diye yanıtladı Bay Fogg. Kısa sürede küçük bir kulübeye ulaştılar, yakınında yüksek palinglerle çevrili, söz konusu hayvan idi. Bir kızılderili kulübeden çıktı ve, talep ettiklerini koruma alanında gerçekleştirdi. Sahibinin sahip olduğu fil yük hayvanı için değil, savaş amaçlı yetiştirilmiş, yarıydı evcilleştirildi. Kızılderili çoktan başlamıştı, sık sık onu rahatsız ederek ve her 3 ayda bir şeker ve tereyağı ile besliyordu, ona bir şiddet katmak için doğasında bu yöntem genellikle eğitim verenler tarafından kullanılır, savaş için Hint filleri. Neyse ki, Bay Fogg için hayvan bu yöndeki eğitim çok uzağa gitmemişti ve fil hala doğal yumuşaklığını korudu. Kiuni, bu isim canavar, şüphesiz uzun süre hızlı seyahat edebilirdi ve eğer başka bir aktarma aracı varsa, Bay Fogg onu işe almaya karar verdi. Ama filler Hindistan'da ise ucuz değil, çünkü erkekler ise sadece bu şekilde azalıyor sirk gösterileri için uygundur, özellikle çok az sayıda olduğu için çok aranan bir evcilleştirilmiştir. Bunun üzerine Bay Fogg, Kızılderili'ye işe alım teklifinde bulundu Kiuni, kesinlikle reddetti. Bay Fogg ısrar etti ve aşırı meblağa teklif etti canavarın Allahabad'a ödünç verilmesi için saatte 10 pound. Reddetti. 20 pound. Reddetti de. 40 pound mu? Yine de reddetti. Passepartout her birine atladı ilerlemek, ancak Kızılderili bu işe kapılmayı reddetti. Yine de teklif cazipti bir tane, çünkü filin Allahabad'a ulaşması 15 saat sürdü, onun sahibi en az 600 sterlin alacaktı. Phileas Fogg, en ufak bir telaş almadan, satın almayı teklif etti hayvanı doğrudan ve başta onun için 1000 pound teklif etti. The Indian, belki de büyük bir pazarlık yapacağını düşünerek yine de reddetti. Sir Francis Cromarty, Bay Fogg'u yanına aldı ve düşünmeden önce düşünmesini istedi. Daha ileri gitti, o beyefendi ise alışkanlık olmadığını söyledi aceleci davranmak,
20.000 poundluk bir bahsin söz konusu olduğunu, fil onun için kesinlikle gerekliydi ve eğer değerinin 20 katını ödemek zorunda kaldı. Kızılderili'ye geri dönmek, onun küçük, keskin açgözlülükle parlayan gözler, onunla bunun sadece şu meselesi olduğunu ele veriyordu, ne kadar büyük bir bedel elde edebileceğini. Bay Fogg önce 1200 teklif etti, sonra 1500, 1800, 2000 pound. Genellikle Passepartout yani Rubicund oldukça beyazdı, gerilimliydi. 2000 pound'da Kızılderili teslim oldu. "Ne bedel, aman tanrım," diye bağırdı Passepartout, bir fiyat karşılığında fil. Şimdi sadece bir rehber bulmak kalmıştı, ki bu nispeten kolaydı. Genç bir pare, zeki bir yüzle hizmetlerini sundu ve Bay Fogg da bunu yaptı, kabul edildi. Öyle cömert bir ödül vaat etti ki bu onun coşkusunu maddi olarak artırdı. Fil dışarı çıkarıldı ve donatıldı. Pare, yetenekli bir kişiydi. Fil sürücüsü, sırtını bir tür eğer beziyle kapattı ve her yanından garip rahatsız edici sesler vardı. Phileas Fogg Hint ve ünlü halı çantasından çıkardığı bazı banknotlar olan bir Buda zavallı Passepartout'un hayati göstergelerini kaybediyor gibi görünüyordu. Sonra o Sir Francis'i Allahabad'a götürmeyi teklif etti, Tuğgeneral minnetle bunu yaptı, kabul edildi. Çünkü bir yolcu olarak daha fazlası devasa kişiyi yormazdı canavar. Colby'de erzak satın alındı ve Sir Francis ile Bay Fogg da varken her iki taraftaki havdahları aldı, Passepartout eğer bezine bindi, aralarında bir şeyler. Pare filin boynuna oturdu ve saat 9'da köyden ayrıldılar, hayvan yürüyüp uzaklaştı, en kısa kesimle yoğun palmiye ormanının içinden geçer. Yolculuğu kısaltmak için rehber hattın soluna geçti, demiryolu hala inşa edilme aşamasındaydı. Bu çizgi, Windia dağlarının kaprisli dönüşleri, düz bir yol izlemedi. Pare, bölgedeki yollara ve patikalara oldukça aşina olan Parsi, doğrudan Dan'ın içinden saldırarak 20 mil kazanacaklarını ilan ettiklerini belirtti. Orman, Phileas Fogg ve Sir Francis Cromarty, garip bir şekilde boynunsa kadar batmış havdahlar onlara yardım etti, hızlı yürütme sesi tarafından korkunç şekilde sarsıldı. Fil, yetenekli Pare tarafından teşvik edilmişti, ama onlar gerçek İngiliz balgamından rahatsızlık, az konuşan ve zar zor yakalanamayan birbirlerine bir bakış atıyorlar. Passepartout'a gelince, o da canavarın sırtına döndü ve yürürken her sarsıntının doğrudan gücünü aldı, efendisinin tavsiyesine uygun olarak, çok dikkatli davrandı, dilini dişlerinin arasından uzak tut, aksi takdirde ısırılırdı kısa. Değerli adam filin boynundan onun boynuna zıpladı, kalça, bir palyaço gibi bir sıçrama tahtası üzerinde atlamıştı, ama ortasında güldü, zıplamasını ve ara sıra cebinden bir parça şeker çıkarmasını söyledi ve onu Cuney'nin sandığına yerleştirdi, o da onu hiç almadan aldı, normal tırtısını gevşetti. 2 saat sonra rehber fili durdurdu ve ona 1 saat dinlenme verdi, bu sırada Cuney, komşu bir pınardaki susuzluğunu giderdikten sonra çöker. Etrafındaki dalları ve çalıları yutmaya kadar. Ne Sir Francis ne de Bay Fogg gecikmeye pişman oldu ve ikisi de rahatlama hissiyle aşağı indi. "Neden, demirden yapılmış," diye bağırdı general, bakarken hayranlıkla Cuney'e. "Dövülmüş demirden," diye yanıtladı Passepartout, bir hazırlık yapmaya başlarken aceleci kahvaltı. Öğle vakti Pare kalkış işareti verdi. Ülke kısa sürede çok vahşi bir yönü. Yoğun ağacın ardından hurma ve cüce palmiye ağaçları geldi, ormanlar, sonra geniş, kuru ovalar, az çalılarla süslenmiş ve büyük ekilmiş siyenit blokları. Bundelcund'un bu kısmı, ki az ziyaret edilir yolcular tarafından, en çok sertleşmiş fanatik bir nüfus tarafından yerleşilmiştir. Hindu inancının korkunç uygulamaları. İngilizler bunu başaramadı, bu toprak üzerinde tam hakimiyeti güvence altına alındı ve Rajahların etkisi, ki onlara ulaşmak neredeyse imkansızdır, erişilemez dağ patlamaları. Gezginler birkaç kez vahşi Kızılderililer, filin yürüdüğünü fark ettiklerinde ülkenin öfkesinde, öfkeli ve tehditkar hareketler yaptı. Pare kâlâ onlardan kaçınıyordu, mümkün olduğunca çok daha fazla.
Güzergahta çok az hayvan gözlemlendi, maymunlar bile kıvrımlar ve kıvrımlarla yollarından aceleyle çekildiler, kıvrımlar passepartout kahkahalarla kaldı. Ancak neşesinin ortasında, değerli hizmetkarın bir düşüncesi rahatsız oldu. Bay Fogg Allahabad'a vardığında fil ne yapacaktı? Olur mu onu yanında mı taşıyacak? İmkansız, onu taşımak maliyeti onu yıkıcı derecede pahalı. Onu mu satacaktı, yoksa özgür müydü? Değerli canavar kesinlikle biraz değerlendirmeyi hak ediyordu. Bay Fogg onu zorlamaya karar verirse, Passepartout, Kiouni'nin hediyesi olarak, çok utanırdı ve bunlar düşünceler uzun süre onu endişelendirmiyordu. Windia'nın ana zinciri akşam 8'de geçiyordu ve kuzey yamacında, harabe bir bungalovda bir başka durak yapıldı. Onlar, o gün neredeyse 25 mil gitmişti ve arada eşit mesafe vardı Allahabad istasyonundan gelin. Gece soğuktu. Parsiler, birkaç kuru ile bungalovda ateş yaktı dallar ve sıcaklık çok minnettardı, Colby'den satın alınan erzaklar akşam yemeği için yeterliydi ve yolcular açgözlüce yiyordu. Konuşma, birkaç bağlantısız ifadeyle başlayan bu ifadeler kısa sürede yüksek ve sabit bir ifadeye yer verdi horlamalar. Rehber, ayakta uyuyan Keane'yi izledi, kendini güçlendiriyordu büyük bir ağacın gövdesine karşı durdu. Gece boyunca rahatsız edecek bir şey olmadı uyuyanlar, ara sıra panterlerden hırlamalar ve sohbetler olsa da. Maymunlar sessizliği bozdu, daha güçlü yaratıklar çığlık atmaz ya da düşmanca davranmazdı bungalovun sakinlerine karşı gösteri. Sir Francis derin uyudu, yorgunlukla sarılmış dürüst bir asker gibi. Passepartout önceki günün zıplama hayallerinin huzursuz rüyaları. Bay Fogg ise uyuyordu sanki Savile Row'daki huzurlu malikanesindeymiş gibi huzurluydu. Yolculuk sabah 6'da yeniden başladı, rehber ulaşmayı umuyordu Allahabad akşam saatlerinde. Bu durumda, Bay Fogg sadece bir kısmını kaybedecek. Turun başlangıcından beri 48 saat tasarruf edildi. Keauney, konuşmasına devam ediyor hızlı yürüyüşle, kısa süre sonra Windia'nın alt kıvrımlarından aşağı indi ve öğle yönünde cani üzerindeki Callanger köyünden geçtiler, bu köydanın kollarından biri Ganj. Rehber, yerleşim yerlerinden kaçındı. Çünkü açık arazi, büyük havzasının ilk çöküntüleri boyunca uzanır nehir. Allahabad artık sadece 12 mil kuzeydoğudaydı. Durdular bir muz demetinin altında, meyveleri ekmek kadar sağlıklı ve krema kadar sulu bir parça, bolca tüketilmiş ve takdir edilmişti. Saat 2'den rehber, birkaç ormana uzanan yoğun bir ormana girdi Miles, ormanın örtüsünün altında seyahat etmeyi tercih ederdi. Henüz yapmamışlardı hoş olmayan karşılaşmalar olursa, yolculuk neredeyse başarıyla başarıldı, fil aniden huzursuz hale geldi durdu. O zaman saat 4'tü. "Ne oldu?" diye sordu Sir Francis, başını öne çıkararak. "Bilmiyorum, memur," diye yanıtladı Pare, dinleyerek kalın dalların arasından gelen kafası karışmış bir mırıltıya dikkatle duydu. Fısıltı kısa sürede daha belirgin hale geldi, şimdi uzak bir konser gibi görünüyordu. İnsan sesleri, bakır çalgılarla eşlik edilir. Passepartout tamamen gözlerle ve kulaklar. Bay Fogg sabırla tek kelime etmeden bekledi. Pare atladı yere sabitledi, fili bir ağaca sabitledi ve çalılığa atladı. Yakında geri döndü ve şöyle dedi. "Brahminlerden oluşan bir alay bu taraftan geliyor. Onların önüne geçmeliyiz mümkünse bizi görüyor." Rehber fili serbest bıraktı ve aynı anda onu bir çalılığa götürdü yolculardan kıpırdamamalarını istedi. Hayvanı alt etmeye hazır tuttu bir an önce, kaçmak gerekirse, ama belli ki inananların geçit töreninin onları fark etmeden geçeceğini düşündüm kalın yaprakların arasında, tamamen gizlendikleri yerde. Seslerin ve enstrümanların uyumsuz tonları yaklaşıyor ve şimdi uğultuyordu şarkılar tamburinler ve zillerin sesi ile karışıyordu. Başı kısa süre sonra ağaçların altında, 100 adım ötede bir alay belirdi ve dini töreni gerçekleştiren tuhaf figürler kolayca ayırt edilirdi dalların arasından. İlk olarak rahipler geldi, başlarında mitreler vardı ve uzun dantel cübbeler giymişti.
Etrafları erkekler, kadınlar ve çocuklarla çevriliydi, düzenli aralıklarla kesilen bir tür kasvetli mezmur söylerdi. Temburinler ve ziller, arkalarında ise büyük tekerlekli bir araba çekiliyordu, bunların telleri birbirine dolanmış yılanları temsil ediyordu. Üzerine 4 zengin süslü zebus tarafından çekilen araba, korkunç bir heykel duruyordu. 4 kolu var, vücudu donuk kırmızıya renkte, yorgun gözlü, dağınık saçları, dışarı çıkan dili ve betel renkli dudakları. Üzerinde dik duruyordu çökmüş ve başsız bir dev figür. Sir Francis, heykeli tanıyarak fısıldadı, "Tanrıça Kali, aşk ve ölüm tanrıçası." "Belki ölümden," diye mırıldandı Passepartout, "ama aşk, o çirkin yaşlı cadı." "Asla." Pare sessiz kalma için bir hareket yaptı. Bir grup yaşlı fakir heykelin etrafında çılgın bir gürültü yapıyordu, bunlar okra ile çizgilenmiş, kanlarının yayıldığı kesiklerle kaplıydı. Damla damla, aptal fanatikler, Büyük Hint törenlerinde hala Juggernaut'un tekerleklerinin altına kendilerini atıyorlar. Bazı Brahminler, tüm giysiler doğu kıyafetlerinin gösterişli olması, her konuda tökezleyen bir kadını yönetmesi adım, takip edildi. Bu kadın gençti ve Avrupalı kadar güzeldi. Başı ve boyun, omuz, kulak, kol, eller ve ayak parmakları mücevherlerle doluydu ve bilezik, küpe ve yüzüklü taşlar, altınla çevrili bir tunik ve hafif bir muslin cübbe giymişti, formunun hatlarını ele veriyordu. Genç kadını takip eden muhafızlar ona karşı şiddetli bir zıtlık sergiliyordu, bellerinde çıplak kılıçlar asılmış ve uzun süre şam gibi silahlanmışlardı. Tabancalar ve bir palankin üzerinde bir ceset taşıyordu. Yaşlı bir adamın cesediydi, bir raja gibi şık bir şekilde giyinmiş, hayatta olduğu gibi sarık giymiş, incilerle işlenmiş bir cübbe, ipek ve altından doku bir cübbe, kaşmir bir atkı elmaslarla dikilmiş ve bir Hindu prensinin muhteşem silahlarıyla inşa edilmişti. Sonra geldi müzisyenler ve bazen çığlıkları boğulan bir arka muhafız fakir enstrümanların gürültüsü, bunlar geçit törenini kapattı. Sir Francis, geçit törenini üzgün bir ifadeyle izledi ve rehber, "Bir satı," dedi. Pare başını salladı ve parmağını dudaklarına götürdü. Tören yavaşça dolanıyordu, ağaçların altına girdi ve kısa sürede son sıraları ormanın derinliklerinde kayboldu. Şarkılar yavaş yavaş söndü, ara sıra uzaktan çığlıklar duyuluyordu, sonunda her şey tekrar sessizlik oldu. Phileas Fogg, Sir Francis'in söylediklerini duymuştu ve alay hemen hemen kaybolmuştu, sordu, "Sutti nedir?" "Satı," diye karşılık verdi general, "insan kurbanıdır, ama gönüllü bir iş. Az önce gördüğün kadın yarın günün şafağı." "Oh, the scoundrels," cried Passepartout, "who could not repress his indignation. And the corpse, asked Mary, Fogg. Is that of the prince, her husband, Said the Guide, an independent Raja of Bundelkund." "Is it possible," resumed Phileas Fogg, his voice betraying not the least emotion, "that these barbarous customs still exist in India, and that the English have been unable to put a stop to them? These sacrifices do not occur in the larger portion of India," replied Sir Francis, "but we have numara power over these savage territories, and especially here in Bundelkund. The whole district north of the Vindhyas is the theater of incessant murders and pillage." "Zavallı herif," diye bağırdı Passepartout, "yakılacak hayatta." "Evet," diye karşılık verdi Sir Francis, "canlı canlı yakıldı. Ve eğer öyleyse yok, onun hangi muameleye boyun eğmek zorunda kalacağını hayal edemezsiniz." "Akrabalarını saçlarını tıraş ederler, ona az miktarda verdirirler. Rice ile ona küçümseme göster, onu kirli bir yaratık olarak görecekti ve bir köşede, skorbut köpek gibi ölecekti. Böylesine korkunç bir ihtimal bir varoluş, bu zavallı yaratıkları aşktan çok daha fazla fedakarlığa sürükler ya da dini fanatizm. Ancak bazen fedakarlık gerçekten gönüllü olur ve bunu önlemek için hükümetin aktif müdahalesi gerekir." Birkaç yıl önce, Bombay'de yaşarken genç bir dul izin istedi valinin, kocasının cesediyle birlikte yakılması, ama, sizin gibi tahmin edin, reddetti.
Kadın kasabadan ayrıldı, bir bağımsız raja ve orada kendi adanmış amacını gerçekleştirdi. Sir Francis konuşurken, rehber birkaç kez başını salladı ve şimdi dedi ki, yarın şafakta yapılacak kurban bir şey değildir, gönüllü bir şey. Nereden biliyorsun? Herkes Bundelcund'daki bu olaydan haberdar olur. Ama o sefil yaratık hiçbir şey yapmıyor gibiydi, direniş, dedi Sir Francis. Çünkü onu kenevir dumanlarıyla sarhoş etmişlerdi ve afyon. Ama onu nereye götürüyorlar? Buradan 2 mil uzaklıktaki Pillacı Pagodası'ne, geceyi geçirecek işte. Ve kurban gerçekleşecek. Yarın, şafak doğduğunda. Rehber şimdi fili çalılıktan çıkardı ve boynuna atladı. Tam o anda Keeney'i tuhaf bir şekilde öne çıkarmaya hazırlanıyordu. Islık çaldıktan sonra Bay Fogg onu durdurdu ve Sir Francis Cromarty'ye dönerek dedi ki, diyelim ki bu kadını kurtaralım. Kadını kurtarın, Bay Fogg. Henüz 12 saatim var, onları buna adayabilirim. Ne de, sen kalpli bir adamsın. Bazen, diye yanıtladı Phileas Fogg sessizce, ne zaman. Proje cesur bir projeydi, zorluklarla doluydu, belki de uygulanamazdı. Bay Fogg hayatını, en azından özgürlüğünü ve dolayısıyla başarısını riske atacaktı turne. Ama tereddüt etmedi ve Sir Francis Cromarty'de bir hevesli müttefik. Passepartout ise önerilebilecek her şeye hazırdı. Onun ustanın fikri onu büyüledi, o buz altında bir kalp, bir ruh algıladı dış cephe. Phileas Fogg'u sevmeye başladı. Rehber kalmıştı, hangi yolu seçecekti? Katılmaz mıydı Kızılderililerle mi? Yardımı olmadığında, güvence altına alınması gerekiyordu tarafsızlığını. Sir Francis açıkça soruyu ona yöneltti. Subaylar, diye yanıtladı rehber, ben bir Parsiyim ve bu kadın Parsidir. Bana istediğin gibi emret et. Harika, dedi Bay Fogg. Ancak, diye devam etti rehber, kesin, sadece bu değil hayatlarımızı riske atacağız, ama korkunç işkencelerle yakalanırsak. Bu öngörülüyor, diye yanıtladı Bay Fogg. Sanırım beklememiz gerekiyor geceye kadar, harekete geçmeden önce. Sanırım öyle, dedi rehber. Değerli Kızılderili sonra, kurbanın bir kısmını anlattı ve kurbanın kendisinin bir Pare ırkının ünlü güzelliği ve zengin bir Bombay'ın kızı tüccar. O şehirde tamamen İngilizce eğitim almıştı ve, görgü kuralları ve zekasından dolayı Avrupalı olarak kabul edilirdi. Adı Aouda, yetim kalmış, istemediği gibi yaşlı Rajah'ya evlendirilmiştir. Bundelcund ve onu bekleyen kaderi bilerek kaçtı, geri alındı ve ölümünde ilgisi olan Rajah'ın akrabaları tarafından adanmıştı, kurbana kaçamayacağı anlaşılan bir kurbana. Pare'nin anlatısı, Bay Fogg ve yoldaşlarını doğruladı. Cömert tasarımları, rehberin filin yönlendirilmesine karar verildi Pillacı Pagodu'na doğru, oraya doğru hızla yaklaştı mümkün. Yarım saat sonra, yaklaşık 500 kişilik bir çallıkta durdular pagodadan ayaklar, iyi gizlendikleri yerde, ama duyabiliyorlardı fakirlerin inlemeleri ve çığlıkları belirgin. Daha sonra mağdura ulaşmanın yollarını tartıştılar. Rehber tanıdıktı Pillacı'nın pagodası ile, genç kadının ilan ettiği gibi, burada hapsedilmiş. Tüm Kızılderililer grubu varken kapılarından herhangi birine girebilirler miydi? Sarhoş bir uykuya dalmıştı, yoksa delik açmaya çalışmak daha mı güvenliydi, duvarlar mı? Bu ancak şu anda ve yerde belirlenebilirdi kendilerini, ama kaçırmanın o gece yapılması kesindi ve gündüz vakti mağdur cenaze ateşine götürüldüğünde. O zaman hayır, insan müdahalesi onu kurtarabilir. Gece çöker çökmez, saat 6 civarında, bir pagoda çevresinde keşif yaptı. Fakirlerin çığlıkları yeni sona eriyordu, Kızılderililer sarhoşluğa kendilerini dalmak üzereydi. Sıvı afyon ile kenevir karıştırılmış ve aralarında kaymak mümkün olabilir, onları tapınağa götürdü. Parsi, diğerlerini yöneterek sessizce ormanın içinden süründü ve 10 kişilik dakikalar içinde kendilerini küçük bir derenin kıyısında buldular, oradan, reçine meşalelerinin ışığı, üzerinde bir odun ateşi gördüler. Rajah'ın mumyalanmış bedeni eşiyle birlikte yakılması planlandı. Minareleri derinleşen alacakaranlıkta ağaçların üzerinde yükselen pagoda, 100 adım uzakta. "Gel," diye fısıldadı rehber. Çalılıktan her zamankinden daha temkinli bir şekilde süzüldü,
ardından kendi yoldaşlar, etraftaki sessizlik sadece rüzgarın alçak mırıltısıyla bozuldu dallar arasında. Kısa süre sonra Pare, açıklığın sınırında durdu ve bu alan, meşaleler. Yer, hareketsiz kızılderili grupları tarafından kaplanmıştı. Sarhoş uyku, sanki ölülerle dolu bir savaş alanı gibiydi. Erkekler, kadınlar ve çocuklar birlikte yatıyordu. Arka planda, ağaçların arasında, Pillajin'in pagodası belirgin şekilde yükseliyordu. Rehberin hayal kırıklığına rağmen, Racah'ın muhafızları tarafından ışıklandırıldığı meşaleler kapıları izliyor ve çıplak kılıçlarla ileri geri yürüyordu, muhtemelen rahipler de içeride izliyordu. Pare, artık zorla bir girişin imkansız olduğuna inanmıştı. Temple, daha ileri gitmedi, ama yoldaşlarını geri götürdü. Phileas Fogg ve Sir Francis Cromarty de bu konuda hiçbir şeyin yapılamayacağını gördü yönlendirme. Durdu ve fısıltılı bir sohbete başladılar. "Şimdi sadece 8, dedi Tuğgeneral, ve bu muhafızlar uyuyabilirim." "İmkansız değil," diye karşılık verdi Parsi. Bir ağacın dibine uzandılar ve beklediler. Zaman uzun görünüyordu. Rehber her zaman onları gözlem yapmaya terk etti ormanın kenarında, ama muhafizler sürekli olarak meşaleler ve loş bir ışık pagodanın pencerelerinden sızıyordu. Gece yarısına kadar beklediler. Ama muhafızlar arasında hiçbir değişiklik olmadı ve uykuya teslim olmalarının güvenilemez olduğu ortaya çıktı. Diğer plan uygulanmalıdır. Pagodanın duvarlarında bir açıklık yapılmalıdır. Rahiplerin yanında izleyip izlemediklerini anlamak kaldı. Kapıdaki askerler kadar özenle kurban. Son bir görüşmeden sonra rehber, hazır olduğunu açıkladı. Denemeye çalıştı ve ilerledi, diğerleri de peşinden geldi. Dolambaçlı bir yol seçtiler, bu yüzden arka taraftaki pagodaya ulaşmak için. Yaklaşık buçuk saat sonunda duvarlara ulaştılar. 12, kimseyle tanışmadan, burada ne muhafız vardı, ne de yoktu ya pencereler ya da kapılar. Gece karanlıktı. Ay sönmekte olmuşken, ufuktan neredeyse hiç ayrılmadı ve ağır bulutlarla kaplı, ağaçların yüksekliği karanlığı derinleştiriyordu. Duvarlara ulaşmak yetmedi, onlarda bir açıklık sağlanmalıdır ve bu amaca ulaşmak için partinin sadece cep bıçakları vardı. Neyse ki tapınak duvarları tuğla ve ahşaptan inşa edilmişti, bu duvarlar küçük bir zorluk, bir tuğla çıkarıldıktan sonra geri kalan kısmı teslim olurdu kolayca. Sessizce işe koyuldular, Pare bir tarafta, Passepartout ise diğeri ise tuğlaları gevşeterek 2 feet genişliğinde bir açıklık açmaya başladı. Hızla ilerlemeye başlamışlardı ki aniden içeriden bir çığlık duyuldu tapınak, hemen ardından dışarıdan gelen diğer çığlıklar geldi. Passepartout ve rehber durdu. Duyulmuş muydu? Alarm mı çalıyordu? Verildi, ortak ihtiyat onları geri çekilmeye teşvik etti ve bunu yaptılar, ardından Phileas Fogg ve Sir Francis. Yine ormana saklandılar ve beklediler ta ki huzursuzluk, ne olursa olsun, durana kadar, kendilerini hazır tutana kadar gecikmeden denemelerine devam edin. Ama garip bir şekilde, şimdi gardiyanlar tapınağın arkasında göründüler ve orada kendilerini yerleştirdiler, sürprizi önlemeye hazırlık. Partinin hayal kırıklığını tarif etmek zor olurdu, böylece işlerinde bölünmüş oldu. Artık kurbana ulaşamıyorlardı, peki, nasıl olur, onu kurtarabilirler miydi? Sir Francis yumruklarını salladı, Passepartout yanındaydı kendisini ve rehber öfkeyle dişlerini gıcırdattı. Sakin Fogg bekliyordu, hiçbir duyguyu ele vermeden. "Yapacak tek şeyimiz yok, gitmekten başka bir şeyimiz yok," diye fısıldadı Sir Francis. "Sadece gitmek," diye tekrarladı rehber. "Dur," dedi Fogg, "yarın Allahabad'a gitmem gerekiyor öğleden önce." "Ama ne umabilirsin?" diye sordu Sir Francis. "Birkaç dakika sonra saatler gün ışığı olacak ve şimdi kaybolmuş gibi görünen şans sonunda ortaya çıkabilir anı." Sir Francis, Phileas Fogg'un gözlerini okumak isterdi. "Bu neydi, havalı bir İngiliz mi düşünüyorsunuz? Genç kadına acele etmeyi mi planlıyordu? Kurban anında cesurca onu elinden koparın cellatlar mı? Bu tam bir aptallık olurdu ve Fogg'un bu kadar aptal olduğunu kabul etmek zordu. Ancak Sir Francis, bu korkunç dramın sonuna kadar kalmayı kabul etti.
Rehber onları açıklığın arkasına götürdü ve orada gözlemleyebildiler uyuyan gruplar. Bu arada, Passepartout, alt dallarda oturmuş ağaç, ilk başta ani gelen bir fikri çözüyordu ve ki bu artık beyninde sıkıca yerleşmişti. Kendi kendine, "Ne aptallık," diyerek başlamıştı ve sonra tekrarladı, "Neden olmasın sonuçta? Bu bir şans, belki de sadece bir tane ve böyle bir pislikle." Böyle düşünerek, kayıp gitti, yılanın en alt dallarına kadar esnekliği, uçları neredeyse bükülüyordu yere yat. Saatler geçti ve daha açık renkler artık gündüzün yaklaştığını haber verdi, ama henüz ışık olmamıştı. İşte o an buydu. Uyuyan kalabalık canlandı, tamburinler çaldı, şarkılar ve çığlıklar yükseldi, saat kurban gelmişti. Pagodanın kapıları açıldı ve parlak bir ışık Bay Fogg ve Sir Francis bu arada kurbanı gözetledi. Sarhoşluğun sersemlemesini attıktan sonra, celladından kaçmaya çalışıyor. Sir Francis'in kalbi atıyordu ve Bay Fogg'un elini sarsarak kavrayıp içinde açık bir bıçak buldu. Tam bu anda kalabalık hareket etmeye başladı. Genç kadın yine düşmüştü, kenevir dumanlarının sebebini yaşattı ve fakirler arasında dolaştı, vahşi, dini çığlıklarıyla ona eşlik etti. Phileas Fogg ve arkadaşları, kalabalığın arka sıralarında karışıyor, takip etti ve 2 dakika içinde derenin kıyısına ulaştılar ve durdular. Odundan 50 adım uzaklıkta, üzerinde hala Racah'ın cesedi duruyordu. İçinde yarı belirsizlik, kurbanın yanında tamamen anlamsız bir şekilde uzanmış halde kocasının cesedi. Sonra bir meşale getirildi ve odun, ağır bir şekilde yağla ıslanmış, anında ateşe maruz kaldı. Bu anda Sir Francis ve rehber, Phileas Fogg'u yakaladılar. Fogg, çılgın bir cömertlik anı, ateşe koşmak üzereydi. Ama çabuk onları bir kenara itti, tüm sahne aniden değiştiğinde. Korku çığlığı ayağa kalktı. Tüm kalabalık, dehşet içinde yere çöktü. Toprak, yaşlı Raja ölmemişti, çünkü aniden, hayalet gibi yükseldi, karısını kollarına aldı ve ateş odunun ortasından indi. Duman bulutları, hayalet görünümünü daha da artırıyordu. Fakirler, askerler ve rahipler, anında dehşetle yakalamış, orada yatıyordu, yüzleri yere yaslanmış, gözlerini kaldırmaya cesaret edemiyorlar ve böyle bir dahi. Cansız kurban, onu destekleyen güçlü kollarla birlikte taşındı ve bunun hiçbir yükü olmadığını düşünüyordu. Bay Fogg ve Sir Francis dik durdu, pare başını eğdi ve Passepartout, şüphesiz, neredeyse daha az şaşkındı. Yeniden canlandırılan Raja Sir Francis ve Bay Fogg'a yaklaştı ve aniden tonunda, "Hadi gidelim," dedi. Ateşin ortasında yıprına kayan kişi Passepartout'tu. Dumanla birlikte, hala sarkık karanlıktan faydalanarak gençleri teslim etmişti ölümden gelen kadın. Rolünü oynayan Passepartout'tu, mutlu bir şekilde cesur, genel dehşet içinde kalabalığın arasından geçti. 4 grup üyesi ormanda kaybolduktan bir an sonra ve fil onları hızla taşıyordu. Ama çığlıklar ve gürültü ve bir Phileas Fogg'un şapkasının arasından geçen top, onlara trik keşfedilmişti. Yaşlı Racah'ın cesedi gerçekten de şimdi yanan ateşin üzerinde belirdi ve rahipler, korkularından kurtulduktan sonra, bir kaçırılmanın gerçekleştiğini fark ettiler yer. Ormana aceleyle girdiler, askerler de onları takip etti ve ateş açtılar. Kaçakların ardınca voli, ancak sonuncusu mesafeyi hızla artırdı aralarında ve çok uzun süre mermilerin ulaşamayacağı bir yerde buldukları için oklar. Aceleci bir iş gerçekleştirilmişti ve 1 saat boyunca Passepartout güldü başarısına seviniyordu. Sir Francis, değerli adamın elini sıktı ve efendisi, "Aferin," dedi, bu onun sözünden yüksek bir derece takdir, Passepartout ise tüm krediye bu olayın kendisi olduğunu söyledi. Bay Fogg'a aitti. Kendisine gelince, sadece bir fikri ve birkaç saniyeliğine düşündü ki o, Passepartout, eski jimnastikçi, eski çavuş itfaiyeci, bir kişinin eşiydi, çekici bir kadın, saygıdeğer, mumyalanmış bir raja. Genç Hintli kadına gelince, o yaşananların farkında değildi ve şimdi, bir yolculuk battaniyesi, haudahlardan birinde dinleniyordu.
Fil, Pare'nin ustaca rehberliği sayesinde ilerlemeye başladı, hala karanlık ormandan hızla geçerek ve ayrıldıktan bir saat sonra pagoda, geniş bir ovadan geçmişti. Saat 7'de durdular, genç kadın hala tam bir çökme halindeydi. Rehber onu yaptı, biraz konyak ve su içiyordu ama onu sersemleten uyku henüz üzerinden atılması yoktu. Sir Francis, etkilerine aşina olan kenevir dumanlarının yarattığı sarhoşluk, arkadaşlarını ona güven veriyordu hesap. Ama gelecekteki kaderi onu daha çok rahatsız ediyordu. Dedi Phileas Fogg, Aouda'nın Hindistan'da kalması halinde kaçınılmaz olarak düşeceğini söyledi, tekrar cellatlarının eline geçti. Bu fanatikler dağılmıştı ilçe genelinde ve İngiliz polisine rağmen mağdur olarak Madras, Bombay veya Kalküta'da bulundu. Sadece Hindistan'dan ayrılarak güvende olurdu sonsuza dek. Phileas Fogg, konuyu düşüneceğini söyledi. Allahabad'daki istasyona saat 10 civarında ulaşıldı ve, kesintiye uğrayan demiryolu hattı yeniden başlatılırsa, Kalküta'ya ulaşmalarını sağlayacaktı 24 saatten kısa bir sürede. Böylece Phileas Fogg da varabilecekti. Ertesi gün, 25 Ekim'de Kalküta'dan ayrılan buharlı gemiyi almak için zaman aldı. Öğlen, Hong Kong'a doğru. Genç kadın, istasyonun bekleme odalarından birine yerleştirildi, Passepartout, onun için çeşitli tuvalet eşyaları satın almakla görevlendirildi, elbise, şal ve bazı kürkler, bu konuda efendisi ona sınırsız kredi verdi. Passepartout hemen yola çıktı ve kendini şu sokaklarda buldu: Allahabad, yani Hindistan'ın en saygı gören şehri olan Tanrı'nın şehridir. İki kutsal nehir olan Ganj ve Camna'nın birleştiği yerde inşa edilmiştir. Bu da yarımadanın her köşesinden hacı çekmektedir. Ganj, Ramayana'nın efsanelerine doğru, gökte yükselir ve buradan, Brahma'nın ajansı, yeryüzüne iniyor. Passepartout, alışverişlerini yaparken dikkatlice bakmayı kendine özen gösterdi. Şehir, eskiden soylu bir kale tarafından savunuluyordu, ancak bu kale artık bir devlet hapishanesi, ticareti azaldı ve Passepartout boşuna baktı. Regent Street'te sık gittiğiyle böyle bir pazar için onu anlattı. Sonunda o yaşlı, huyu boğuk bir Yahudi ile karşılaştı. İkinci el eşyalar satan ve ondan kimden geldi İskoç kumaşından bir elbise, büyük bir şönü ve ince bir susamuru derisi satın aldı. Pelis, bunun için 75 pound ödemekten çekinmedi. O zaman zaferle istasyona döndü. Pillacı rahiplerinin Aouda'yı maruz bıraktığı etki başladı, yavaş yavaş teslim oldu ve daha çok kendisi oldu. Böylece ince gözleri tekrar tüm yumuşak Hint ifadeleri. Şair Kral Ucaf Adıol, kraliçenin cazibesini kutladığında Ahmehnagar'a, şöyle konuşuyor. Parlayan saçları, iki parçaya ayrılmış, uyumu çevreliyor beyaz ve narin yanaklarının konturu, parlak parıltıları ve tazelik. Abanos kaşları, Tanrı kamanın yayının şekli ve cazibesine sahiptir. Aşkın ve uzun ipek kirpiklerinin altında en saf yansımalar ve bir göksel ışık, kutsal Himalaya göllerinde olduğu gibi, siyah göz bebeklerinde yüzer onun büyük berrak gözleri. Dişleri, ince, eşit ve beyaz, aralarında parıldar. Yarı kaplı bir tutku çiçeğinin göğsündeki çiğ damlaları gibi gülümseyen dudaklar. Zarif şekilli kulakları, kırmızı elleri, küçük ayakları, kıvrımlı ve lotus tomurcuk kadar nazik, en güzel incilerin parlaklığıyla parlıyor. Seylan, Golcon'danın en göz kamaştırıcı elmasları. Dar ve esnek beli, bir elin etrafında tutabileceği bir el, yuvarlak figürünün hatlarını belirler ve göğsünün güzelliği, çiçeğindeki gençliğin zenginliğini gösterdiği hazineler ve tunikinin ipeksi kıvrımlarının altında da öyle görünüyor. Ölümsüz Vikvarcarman'ın tanrısal eli tarafından saf gümüşten şekillendirilmiş. Heykeltıraş, bu şiirsel rapsodiyi Aouda'ya uygulamadan, onun Avrupalıların kabul ettiği ifadeyle birlikte çekici bir kadındı. Konuştu, İngilizceyi büyük bir saflıkla öğrenmişti ve rehber abartılı bir şekilde şöyle demişti ki, genç Pare, onun yetiştirilmesiyle değişmişti. Tren Allahabad'dan hareket etmek üzereydi ve Bay Fogg ödemeye başladı. Hizmeti için üzerinde anlaşılan fiyatı yönlendirir, bir kuruş daha fazla değil, hangi Passepartout'u şaşırttı, efendisinin ona borçlu olduğu her şeyi hatırladı.
Rehberin bağlılığı, gerçekten de hayatını riske atmıştı Pillajı ve eğer sonrasında Kızılderililer tarafından yakalanırsa, zorluk onların intikamından kaçıyor. Kiuni de ortadan kaldırılmalı. Ne fil ile bitmeli mi, ki o kadar pahalı alınmıştı. Phileas Fogg bu soruyu çoktan çözmüştü. Pare, dedi rehbere, işe yararsın ve adanmıştı. Hizmetin için ödeme yaptım ama bağlılığın için değil. Yapar mısın? Bu fili almak ister misiniz? O senin. Rehberin gözleri parladı. Sayın bana bir servet veriyor, diye bağırdı. Onu al, rehber, diye karşılık verdi Bay Fogg, ben hala olacağım borçlunun varlığını taşıyor. İyi, diye bağırdı Passepartout. Al onu, dostum. Kiuni cesur ve sadık bir yaratık. Ve filin yanına gidip ona birkaç parça şeker, burada, Kiuni, burada. Fil memnuniyetle homurdandı ve Passepartout'u sardı bel ve gövdesi, onu başı kadar yukarıya kaldırıyordu. Passepartout, içeride değil en az endişelenen hayvanı okşadı, hayvan nazikçe yerine oturdu toprak. Kısa süre sonra, Phileas Fogg, Sir Francis Cromarty ve Passepartout göreve başladı en iyi koltuğu Auda'nın olduğu bir araba tam hızla dönüyordu Beners'e doğru. Bu 80 mil uzunluğunda bir koşuydu ve 2 mil sürdü saatler. Yolculuk sırasında genç kadın tamamen kendine geldi. Ne vardı kendini bu vagonda, demiryolunda, kıyafet içinde bulması onun şaşkınlığını Avrupa kıyafetleri ve ona oldukça yabancı olan gezginlerle. O yoldaşlar önce onu biraz içkiyle tamamen canlandırmaya başladılar, sonra Sir Francis ona yaşananları anlattı, cesareti üzerine takınarak Phileas Fogg ise onu kurtarmak için hayatını riske atmaktan çekinmemişti ve Passepartout'un sonucu, bu girişimin mutlu devamı anlatıyor aceleci bir fikir. Bay Fogg hiçbir şey söylemedi, Passepartout ise utanmış halde tekrar söyledi, anlatmaya değmezdi. Auda, kurtaranlarına acınası bir şekilde teşekkür etti, kelimelerden çok gözyaşlarıyla değil, o güzel gözler, minnettarlığını dudaklarından daha iyi yorumluyordu. Sonra, düşünceleri kurban yerine geri döndü ve tehlikeleri hatırladı. Hala tehdit ediyordu, korkudan titredi. Phileas Fogg, Auda'nın zihninde neler geçtiğini anladı ve teklif etti, onu rahatlatma, Hong Kong'a eşlik etme emri, orada kalabileceği mesele susturulana kadar güvenle, ki bu teklifi hevesle ve minnetle kabul edildi. Görünüşe göre Pare bir akrabası vardı ve o da Hong Kong'un başlıca tüccarları, tamamen İngiliz bir şehir olsa da, Çin kıyısındaki ada. Saat 12.30'da tren Benares'te durdu. Brahmin efsaneleri şöyle iddia ediyor bu şehrin eski kasinin bulunduğu yerde inşa edildiğini, ki Mahomed'in mezarı bir zamanlar gök ile yer arasında asılı kalmıştı. Ancak bugünün Beners'i, oryantalistlerin Hindistan'ın Atina dediği yer, ayakta sağlam toprak üzerinde oldukça şiirsel olmayan bir şekilde, Passepartout onun tuğla evler ve kil kulübeler, buraya bir ıssızlık ifadesi katıyordu, tren ona girdi. Beners, Sir Francis Cromarty'nin varış noktasıydı, askerler şehrin birkaç mil kuzeyinde kamp kurarak tekrar katıldılar. Veda etti Phileas Fogg, ona başarılar diledi ve umudunu ifade etti daha az özgün ama daha karlı bir şekilde tekrar o tarafa gelin. Bay Fogg hafifçe elinden tuttu. Auda'nın ayrılışı, ne yaptığını unutmayan Sir Francis'e borçluydu, daha fazla sıcaklık ihanete girdi ve Passepartout için ise, cesur generalden güçlü bir el sıkışması aldı. Demiryolu, Benares'ten ayrılırken, bir süre boyunca Ganj, yolcular arabalarının pencerelerinden şu kişilerin görüntülerini gördüler. Beharın çeşitli manzarası, dağları yeşillikle kaplanmış arpa, buğday ve mısır tarlaları, ormanları yeşil timsahlarla doludur, düzenli köyleri ve hala kalın yapraklı ormanları. Filler yıkanıyordu kutsal nehrin sularında ve Kızılderili gruplarında, ilerlemiş mevsim ve soğuk hava, dindar destnimelerini ciddi şekilde yapıyordu. Bunlar ateşli Brahminlerdi, Budizmin en acı düşmanları, tanrıları ise Vishnu, güneş tanrısı, Shiva, doğal güçlerin ilahi taklidi ve Brahma, rahiplerin ve yasama organlarının en üstün yöneticisi. Bunlar ne olurdu tanrılar,
Bugün İngilizceleşmiş haliyle buharlı gemilerin ıslık çaldığı Hindistan'ı düşünür ve Ganj boyunca sürünerek, üzerinde yüzen martıları korkutmak yüzeyde, kıyılarında kaplumbağalar sürü halinde ve sadıklar orada kalır sınırları mı? Panorama gözlerinin önünden bir flash gibi geçti, buhar dışında onu manzaradan düzensiz şekilde gizledi, yolcular zar zor fark edebiliyordu. Çapinay Kalesi, Benares'ten 20 mil güneybatıda, eski Behar Rajahlarının kalesi veya Gazipur ve ünlü gül suyu fabrikalar veya Lord Cornwallis'in mezarı, sol kıyıda yükseliyor Ganj, Baksar veya Patna'nın tahkimatlı kasabası, büyük bir sanayi ve Hindistan'ın başlıca afyon pazarının bulunduğu ticaret yeri, ya da Mongir, bir Avrupa kasabasından daha fazla, çünkü Manchester veya Birmingham kadar İngilizcedir, demir dökümhaneleri, kenar aletleri fabrikaları ve bulutları üfleyen yüksek bacaları kara duman gökyüzüne doğru. Gece oldu, tren, gürültünün ortasında tam hızla ilerledi lokomotifin önüne kaçan kaplanlar, ayılar ve kurtlar ve Bengal'in harikaları, Golconda'nın harap ettiği Gor, Murshedabad, antik başkent, Burdwan, Hagli ve Passepartout'un Chandernagor kasabası ülkesinin bayrağının dalgalandığını görmekten gurur duymuş, karanlıkta bir bakış aç. Kalküta'ya sabah 7'de ulaşıldı ve paket Hong Kong'a doğru yola çıktı öğlen, böylece Phileas Fogg'un önünde 5 saat vardı. Günlüğüne göre, 25 Ekim'de Kalküta'da olmalıydı ve bu, onun gerçek geliş tarihinin tam olarak kendisiydi. Bu nedenle ikisi de değildi, ne arkadan ne de önceden değil. Londra ile Bombay arasında kazanılan 2 gün Hindistan yolculuğunda kaybolmuş olduğu gibi. Ama öyle değil, Phileas Fogg'un onlardan pişman olduğu varsayılabilir. Tren istasyona girdi ve Passepartout ilk olarak atlayarak takip edildi Bay Fogg tarafından, güzel arkadaşının inmesine yardım etti. Phileas Fogg, Auda'yı rahatça ulaşmak için hemen Hong Kong buharlı gemisine gitmeyi yolculuğa razı oldu. Onlar hala devam ederken onu bırakmak istemiyordu, tehlikeli bir zemin. Karakoldan çıkarken bir polis yanına geldi ve dedi ki, "Bay Phileas Fogg, ben oyum, bu adam hizmetçin mi?" diye ekledi polis, işaret ederek Passepartout. "Evet, ikiniz de beni takip etmek için çok iyi olun." Bay Fogg hiçbir sürpriz göstermedi. Polis, yasa ve hukuk bir İngiliz için kutsaldır. Passepartout mantıklı bir şekilde konuşmaya çalıştı ama polis onu sopasıyla vurdu ve Bay Fogg onu zorladı itaat etmem için bir işaret. "Bu genç hanımefendi bizimle gelebilir mi?" diye sordu. "Olabilir," diye yanıtladı polis. Bay Fogg, Aouda ve Passepartout, bir palkigahriye götürüldü, bu da bir tür 2 atla çekilen 4 tekerlekli araba, yerlerini aldılar ve uzaklaştırıldı. Önceki 20 dakika boyunca kimse konuşmadı, varış noktalarına ulaştılar. İlk olarak, siyah, kasaba, dar sokakları, sefil, kirli kulübeleri ve kirli kulübeleriyle nüfus, ardından, Avrupa kasabası, Ne'dan geçerken parlak tuğla malikanelerinde, Hindistan cevizi ağaçlarının gölgesinde ve direkler, sabah erken saatlerde olmasına rağmen, zarif giyimli atlılar ve yakışıklı ekipmanlar ileri geri geçiyordu. Araba, mütevazı görünen bir evin önünde durdu, ancak ev durmadı, özel bir malikane görünümünde. Polis memur mahkumlar, çünkü gerçekten öyle çağrılabilirler, iniş, yönlendirme onları parmaklıklı pencereleri olan bir odaya götürdü ve şöyle dedi, "Önünde görüneceksiniz Yargıç Obadiah saat 8.30'da. Sonra geri çekildi ve kapıyı kapattı. "Ne, biz mahkumuz," diye bağırdı Passepartout, bir sandalye. Aouda, saklamaya çalıştığı bir duyguyla Bay Fogg'a şöyle dedi, "Efendim, siz beni kaderimle bırakmalısın. Bu muameleyi benim hesabıma alıyorsun, beni kurtardığın için." Phileas Fogg, bunun imkansız olduğunu söylemekle yetindi. Oldukça iyiydi, Sataya'yı engellemediği için tutuklanması pek olası değildi. Şikayetçiler böyle bir suçlamaya cesaret edemezlerdi. Bir hata vardı. Ayrıca, her halükarda Aouda'yı terk etmeyecek, onu eşlik edecekti Hong Kong. "Ama buharlı gemi öğlen kalkıyor," diye endişeyle gözlemledi Passepartout. "Öğlene kadar gemide olacağız," diye cevapladı efendisi sakin bir şekilde.
O kadar olumlu söylendi ki Passepartout mırıldanmadan edemedi, kendisi, "Parbleu, bu kesin. Öğleden önce yola çıkacağız Bort." Ama kesinlikle rahatlamıyordu. Saat 8.30'da kapı açıldı, polis geldi ve rica etti onu takip etmeleri için yol açtılar, bitişik bir salona yönlendirdiler. Açıkça bir mahkeme salonu ve Avrupalılar ile yerli kalabalıklar zaten arka tarafı işgal ediyordu daire. Bay Fogg ve iki arkadaşı, masaların karşısındaki bir bankta yerlerini aldılar yargıç ve katibi arasında. Hemen ardından, yargıç Obadiah, şişman, bir yumru adam, ardından memur girdi. Bir peruk indirdi ve bu peruk bir çiviye asıldı ve aceleyle kafasına taktı. "İlk vaka," dedi. Sonra, elini başına koydu, bu benim perukum değil." "Hayır, sayın efendim," diye karşılık verdi memur, "o benim." Sevgili Bay Oysterpuff, bir yargıç nasıl akıllıca bir ceza verebilir ki katipin peruk? Peruklar değiş tokuş edildi. Passepartout, büyük saatin yüzündeki eller için gergin olmaya başlamıştı. Hakim çok hızlı bir şekilde dolaşıyor gibiydi. "İlk dava," diye tekrarladı yargıç Obadiah. "Phileas Fogg mu?" diye sordu Oysterpuff. "Buradayım," diye yanıtladı Bay Fogg. "Passepartout." "Buradayım," diye yanıtladı Passepartout. "İyi," dedi hakim. "Arandınız, mahkumlar, Bombay'den trenlerde 2 gün boyunca." "Peki neyle suçlanıyoruz?" diye sordu Passepartout sabırsızca. "Bilgilendirilmek üzere. Ben bir İngiliz tebisiyim, efendim," dedi Bay Fogg, "ve benim sağ. Kötü muamele gördün mü? Hiç de sorun değil. Pekala, şikayetçiler içeri girsin." Hakimin emriyle bir kapı açıldı ve 3 Hintli rahip içeri girdi. "İşte bu," diye mırıldandı Passepartout, "bunlar genç hanımımızı yakacak olan haydutlar." Rahipler hakimin önünde yerlerini aldı ve katip yüksek sesle Phileas Fogg ve onun aleyhine kutsal bir şikayet okudu. Hizmetkar, kutsanmış bir yeri ihlal etmekle suçlanmıştı, Brahmin dini. "Suçlamayı duydun mu?" diye sordu hakim. "Evet, efendim," diye yanıtladı Bay Fogg, saatine bakarak, "ve ben itiraf et." "İtiraf ediyor musun?" "İtiraf ediyorum ve bu rahiplerin de kendi sıralarında ne itiraf ettiğini duymak isterim." Pillajinin pagodası için yapacaklardı. Rahipler birbirlerine baktı, ne olduğunu anlamıyor gibiydiler dedi. "Evet," diye sıcak bir sesle bağırdı Passepartout, Pillajinin pagodasında, kurbanlarını yakmak üzereydi. Hakim şaşkınlıkla baktı, rahipler ise şaşkına döndü. "Hangi mağdur?" dedi yargıç Obadiah. "Kimi yakalım? Bombay'da kendisi mi?" "Bombay," diye bağırdı Passepartout. "Elbette. Bahsettiğimiz Pillajı pagodası değil, Malabar Tepesi'nin pagodası ve Bombay. Ve kanıt olarak," diye ekledi memur, "işte de Secretor'un ayakkabılarını, ki onları geride bıraktı." Bunun üzerine masasına bir çift ayakkabı koydu. "Ayakkabılarım," diye bağırdı Passepartout, buna izin verdiği şaşkınlıkla ondan kaçmak için akılsızca bir haykırış. Bombay'deki olayı tamamen unutmuş olan efendi ve adamın şaşkınlığı, bu yüzden şimdi Kalküta'da gözaltında tutulmuşlardı, hayal edilebilir. Dedektifi düzelt, Passepartout'un avantajını öngörmüştü. Escaped ona izin verdi ve ayrılışını 12 saat geciktirerek danıştı Malabar Tepesi rahipleri. İngiliz yetkililerin çok iyi davrandığını bilmek bu tür bir kabahatla ciddi şekilde suçla, onlara iyi bir miktar vaat etti, hasar aldı ve onları bir sonraki trenle Calcutta'ya gönderdi. Çünkü genç dul kadının kurtarılması nedeniyle oluşan gecikme nedeniyle Fix ve rahipler Hindistan başkenti Bay Fogg ve hizmetçisinin önünde gerçekleşti, yargıçlar ise eğer gelirlerse tutuklanmaları için bir telgrafla zaten uyarılmıştı. Düzeltmeler Phileas Fogg'un sahneye çıkmadığını öğrenince hayal kırıklığına uğradı. Kalküta hayal edilebilir. Soyguncunun durduğuna karar verdi, güzergah üzerinde bir yerde ve güney eyaletlerine sığındı. Çünkü 24 saat boyunca Fix, istasyonu ateşli bir endişeyle izledi. Sonunda öyleydi. Bay Fogg ve Passepartout'un geldiğini görerek ödüllendirildi, yanında genç bir varlığını açıklamakta tamamen zorlandığı kadın. Hızla bir polis ve böylece parti tutuklandı ve yargılandı. Yargıç Obadiah.
Passepartout biraz daha az meşgul olsaydı, dedektif mahkeme salonunun bir köşesinde yerleşmiş, duruşmayı izliyordu kolayca anlaşılan bir ilgiyle, çünkü arama emri ona ulaşamıyordu Kalküta'da, Bombay ve Süveyş'te olduğu gibi. Yargıç Obadiah maalesef Passepartout'un aceleci bir ünlemini duymuştu, zavallı adam bunu dünyaya hatırlatmak için verecekti. "Gerçekler kabul edildi mi?" diye sordu hakim. "Kabul edildi," diye soğuk bir şekilde yanıtladı Bay Fogg. "İngiliz yasasının koruduğu kadar," diye devam etti yargıç, "Hint halkının dinlerini eşit derecede ve sert şekilde ve insan olarak Passepartout, Malabar Tepesi'nin kutsal pagodası ihlal ettiğini itiraf etmiştir. 20 Ekim'de Bombay'de, bahsedilen Passepartout'u 15 gün hapis ve 300 pound para cezası. 300 pound, diye bağırdı Passepartout, şaşkınlıkla toplamın büyüklüğü. "Sessizlik," diye bağırdı memur. "Ve kanıtlanmadığı için," diye devam etti hakim, "kanıtlanmadığı için bu eylemin efendinin hizmetçi ile işbirliği sonucu yapılmadığını ve çünkü her durumda usta, ücretli eylemlerinden sorumlu tutulmalıdır hizmetkar, Phileas Fogg'u 1 hafta hapis cezasına ve 150 pound. Fix ellerini memnuniyetle hafifçe ovuşturdu, Phileas Fogg ise Kalküta'da 1 hafta gözaltında tutulurken, arama emrinin çıkması için fazlasıyla zaman gerekecekti varış. Passepartout şaşkına döndü. Bu ceza efendisini mahvetti. Bir bahis 20.000 pound kaybetti. Çünkü o, değerli bir aptal gibi, o iğrenç pagoda. Phileas Fogg, sanki yargı hiç ilgisi yokmuş gibi kendi kendine hazırlanmış bir şekilde söylenirken kaşlarını bile kaldırmadı. Tıpkı bir sonraki davayı açıyordu, ayağa kalktı ve, "Kefalet teklif ediyorum," dedi. "Bu hakkın var," diye karşılık verdi hakim. Fix'in kanı dondu ama seslerini duyunca kendini toparladı. Yargıç, her mahkum için gereken kefaletin 1000 olacağını duyurdu pound. "Hemen ödeyeceğim," dedi Bay Fogg, bir rulo banknotu alarak Passepartout'un yanında tuttuğu halı çantasından çıkardı ve onları katipin masası. "Bu tutar, hapisten çıktığınız anda size geri verilecek," dedi yargıç. "Bu arada, kefaletle serbest bırakıldın. Gel," dedi Phileas Fogg hizmetçisine. "Ama en azından ayakkabılarımı geri versinler," diye bağırdı Passepartout öfkeyle. "Ah, bunlar çok değerli ayakkabılar," diye mırıldandı, verilirken ona. "Kişi başına 1000 pound'dan fazla, üstelik benim de çimdiklerim ayaklar." Bay Fogg, kolunu Auda'ya uzattı, sonra ayrıldı, peşinden üzgün olan Passepartout. Fix, hala haydutçunun bunu yapmayacağına dair umut besliyordu, sonuçta, 2000 pound'u geride bıraktı, ama kendi payını vermeye karar verdi, hafta boyunca hapis yattı ve Bay Fogg'un izleriyle serbest bırakıldı. O beyler bir araba ve grup kısa süre sonra rıhtımlardan birine indirildi. Rangoon, limanda yarım mil uzaklıkta demirliydi, bu da onun sinyaliydi, direkt başında kalkış işareti kaldırıldı. Saat 11 vuruluyordu, Bay Fogg 1 saat önceydi. Fix, arabadan ayrılıp itmelerini gördü, buharlı gemiye doğru bir tekneyle yola çıktı ve hayal kırıklığıyla ayaklarını yere vurdu. Sonuçta o serseri şaşırmış, diye bağırdı. 2000 kilo feda edildi. Hırsız kadar savurucu. Onu takip edeceğim, gerekirse dünyanın sonu, ama bu hızla çalınan para yakında tükenecek. Dedektif bu varsayımda çok da yanılmadı. Ayrıldıktan sonra Londra, seyahat masrafları, rüşvetler, fil satın alma gibi, kefalet ve para cezaları için Bay Fogg zaten 5000 pound'dan fazla harcamıştı, yol ve banka soyguncusundan vaat edilen tutarın yüzdesi. Dedektifler için hızla azalıyordu. Rangoon, Yarımada ve Doğu bölgesinden biri şirketin Çin ve Japon denizlerinde seyreden tekneleri, bir vidalı yaklaşık 1770 ton ağırlığında demirden yapılmış buharlı gemi ve 400 beygir gücünde motorlarla. O da aynı hızlıydı ama o kadar da değil, Moğolistan gibi donanımlı ve Aouda o kadar rahat değildi. Phileas Fogg'un istediği gibi gemide bakım sağlandı. Ancak, Kalküta'dan Hong Kong'a olan yolculuk ise sadece 3500 civarındaydı mil mesafede, 10 ila 12 gün sürdü ve genç kadın zor değildi memnun etmek için.
Yolculuğun ilk günlerinde Aouda onu daha iyi tanıdı, koruyucuydu ve sahip oldukları için derin minnettarlığını sürekli gösteriyordu. Bitti. Lematik beyler en azından onu dinledi, en azından soğukluk, ne sesi ne tavrı en ufak bir duyguyu ele vermiyordu, ama hiçbir şeyin bunu istememesi gerektiğine hep dikkat ediyor gibiydi Aouda'nın tesellisi. Her gün belirli saatlerde düzenli olarak onu ziyaret ediyordu. Değil, kendisi de konuşacak çok şey vardı, oturup onun konuşmasını dinlemek. Ona en titiz nezaketle, ama bir otomatın hassasiyeti, hareketler bu amaçla düzenlenmişti. Aouda ne yapacağını tam olarak bilmiyordu, ona karşı da vardı. Ancak Passepartout ona efendisinin bazı ipuçları vermişti, tuhaflık ve ona gönderilen bahisin geldiğini söyleyerek gülümsedi, onu dünyayı dolaştırıyor. Sonuçta, hayatını Phileas Fogg'a borçluydu ve her zaman ona minnettarlığının yüce bir aracıyla bakıyordu. Aouda, Pare rehberinin dokunaklı geçmişine dair anlatımını doğruladı. O gerçekten de Hindistan'ın en yüksek yerli ırklarına aitti. Birçoğu Pare tüccarları burada pamuk ticareti yaparak büyük servetler elde etmişlerdir ve bir Sir James G. Poy, İngiliz hükümeti tarafından baronet unvanı aldı. Aouda, bu büyük adamın akrabasıydı ve kuzeni G. Hong Kong'da katılmayı umuyordu. Onda koruyucu bulup bulmayacağı ayırt edemedim, ama Bay Fogg, endişelerini yatıştırmaya ve onu güvence altına almaya çalıştı. Her şeyin matematiksel olacağını, kelime, ayarlandı. Aouda büyük gözlerini kilitledi, kutsal kadar berrak Himalaya gölleri, üzerine yazıldı, ama inatçı Fogg, çekingen her zamanki gibi, bu göle kendini atmaya hiç niyetli görünmüyordu. Yolculuğun ilk birkaç günü, elverişli hava koşulları altında verimli geçti ve olumlu rüzgarlar vardı ve kısa süre sonra Büyük Andaman'ı gördüler, Bengal Körfezi'ndeki adaların başlıca yeri, manzaralı eğeriyle suların üzerinde yükselen 2400 feet yüksekliğindeki zirve. Vapur kıyılara yakın bir şekilde geçti, ancak vahşi Papualar, insanlığın en düşük ölçeği, ancak iddia edildiği gibi yamyam değiller, ortaya çıkın. Adaların panoraması, yanlarından geçerken mükemmeldi. Geniş ormanlar, palmiyeler, arekler, bambuk, tik ağacı, devasa mimoza ve ağaç benzeri eğrelti otları ön planı kaplarken, arkasında dağların zarif hatları vardı, gökyüzüne doğru izleniyordu ve kıyılar boyunca binlerce kişi tarafından kuşatılmış yuvaları, masalara lüks bir yemek sunan değerli kırlangıçlar, göksel imparatorluk. Andaman adalarının sunduğu çeşitli manzara kısa sürede ortaya çıktı, ancak geçti ve Rangoon, hızla boğazlara yaklaştı. Malacca'nın Çin denizlerine erişim sağlayan bir bölge. Dedektif Fix, ülkeden ülkeye bu kadar talihsiz şekilde çekilen ne yapıyordu? Tüm bu süreçte, Rangoon'a binmeyi başarmıştı. Kalküta'yı Passepartout tarafından görülmeden bıraktıktan sonra, eğer arama emri gelirse, Hong Kong'a iletilmesi gerekir ve umudu yolculuğun sonuna kadar varlığını gizlemek için. Zor olurdu. Passepartout'un uyandırmamasını engellemeden neden gemiye katıldığını açıklamak için şüpheleriyle, hala Bombay'de olduğunu sanıyordu. Ama zorunluluk onu itti, yine de, değerli hizmetkarla tanışlığını yenilemek için görüldü. Dedektifin tüm umut ve dilekleri artık Hong Kong'da dönüyordu. İçin buharlı geminin Singapur'daki kalışı, onun orada herhangi bir adım var mı? Tutuklama Hong Kong'da yapılmalıydı, yoksa soygun muhtemelen ondan sonsuza dek kaçacaktı. Hong Kong, onun yaptığı son İngiliz sahasıydı, ayak basacaktı, ötesinde, Çin, Japonya, Amerika. Fogg'a neredeyse kesin bir teklif sundu: sığınak. Eğer emir nihayet Hong Kong'da ortaya çıkarsa, düzeltin, onu tutuklayıp yerel polisin eline verebilir ve orada artık sorun olmazdı. Ama Hong Kong'un ötesinde, basit bir arama emri hiçbir faydası yok, bir iade emri gereklidir ve bu da gecikmeler ve engeller, bu tür şeylerden faydalanarak kaçmayı başarırdı adalet. Fix, uzun saatler boyunca bu olasılıkları düşündü kulübesine ve kendi kendine sürekli tekrarlıyordu, şimdi, ya arama emri verecek? Hong Kong'da olacağım, o zaman adamımı tutuklayacağım, yoksa orada olmayacak ve bu sefer onun gidişini ertelemem kesinlikle gerekli. Bombay'de başarısız oldum,
ben de Kalküta'da başarısız oldum, Hong Kong'da başarısız olursam, itibarım kayboldu, ne pahasına olursa olsun, başarılı olmalıyım. Ama nasıl yapacağım eğer bu benim son kaynağım olursa, onun gidişini engellemek için mi yapacağım? Fix, en kötü olursa sırdaş yapacağına karar verdi. Passepartout'u anlattı ve ona efendisinin gerçekten nasıl biri olduğunu anlattı. O Passepartout, Fogg'un suç ortağı değildi, çok emindi. Hizmetçi, açıklamasıyla aydınlanmış ve kendisinin de bu işe karışmasından korkmuştur. Suç, şüphesiz dedektifin müttefiki olacaktı. Ama bu yöntem tehlikeli bir şeydi, ancak her şey başarısız olunca işe alındı. Bir kelime Passepartout'u efendisine vermek her şeyi mahvederdi. Bu nedenle dedektif ağrılı bir durum. Ama aniden yeni bir fikir aklına geldi. Aouda'nın varlığı, Rangoon, Phileas Fogg ile birlikte, ona yeni materyaller sundu yansıma. Bu kadın kimdi? Onu Fogg'un yapan olanın birleşimi seyahat arkadaşı mı? Görünüşe göre Bombay ile Bombay arasında bir yerde tanışmışlardı Kalküta, ama nerede? Yanlışlıkla mı tanışmışlar, yoksa Fogg iç mekan kasıtlı olarak bu çekici hanımefendi mi arıyordu? Fix oldukça şaşkındı. O kendine kötü bir kaçış olup olmadığını sordu ve bu fikir zihnine o kadar da kazındı ki, sözlü olanı kullanmaya karar verdi. Entrika, genç kadın evli olsun ya da olmasın, bunu yapabilecekti. Hong Kong'da Bay Fogg için öyle zorluklar yarattı ki bu zorluklardan kurtulamazdı herhangi bir miktar para ödemek. Ama Hong Kong'a ulaşana kadar bekleyebilir miydi? Fogg'un iğrenç bir davranışı vardı, bir tekneden diğerine atlamak ve hiçbir şey gerçekleşmeden önce, Yokohama için tekrar tam anlamıyla yola çıkabilir. Fix, İngiliz yetkilileri uyarması ve Rangoon varışından önce. Bunu yapmak kolaydı, çünkü buharlı gemi, Hong Kong'a telgraf hattı olan Singapur'da durdu. Nihayet, daha olumlu davranmadan önce, sorgulamaya karar verdi Passepartout. Onu konuşmak zor olmazdı ve çünkü kaybedecek zamanı, Fix kendini göstermeye hazırlanıyordu. Artık 30 Ekim olmuştu ve ertesi gün, Rangoon, Singapur'da olacaktı. Fix kabininden çıktı ve güverteye çıktı. Passepartout yukarı doğru yürüyordu ve buharlı geminin ön kısmında aşağıya indi. Dedektif hızla ilerledi, her bir şaşkınlık ifadesiyle bağırdı ve haykırdı, "Sen burada, Rangoon." "Ne, Monsieur Fix, katılıyor musunuz?" diye geri döndü. Passepartout'u şaşırttı, Moğolistan olan dostunu tanıdı. "Seni Bombay'de bıraktım, işte buradasın, Hong Kong'a giderken. Sen de dünyayı mı dolaşıyorsun?" "Hayır, hayır," diye yanıtladı Fix, "Hong Kong'da duracağım, en azından birkaç gündür." Dedi Passepartout, bir an için şaşkın göründü. "Ama nasıl oldu da seni gemide görmedim, ayrıldığımızdan beri Kalküta?" "Ah, küçük bir deniz hastalığı, yatağımda kalıyorum. Bengal Körfezi ve Hint Okyanusu benimle pek uyumlu değil. Ve nasıl Bay Fogg mu öyle? Her zamanki gibi ve zamanında, bir gün gecikmeden yok. Ama, Monsieur Fix, yanımızda genç bir hanım olduğunu bilmiyorsun." "Genç bir hanımefendi mi?" diye yanıtladı dedektif, anlamamış gibi görünerek söylenenler. Passepartout, bunun üzerine Aouda'nın geçmişini, Bombay Pagodası, Phil'in 2000 pound'a satın alınması, kurtarma, tutuklama ve Kalküta Mahkemesi'nin cezası ile Bay Fogg ve kendisi kefaletle serbest bırakıldı. Fix, sonuncunu tanıyan Passepartout'un anlattığı her şeyden eşit derecede habersiz görünüyordu ve daha sonra bu kadar ilgi duyan bir dinleyici bulduğu için büyülendi. "Ama efendiniz bu genç kadını Avrupa'ya götürmeyi öneriyor mu?" "Hiç de yok. Onu sadece birinin koruması altına alacağız, akrabalarının, Hong Kong'da zengin bir tüccarın. Orada yapılacak bir şey yok," dedi Fix kendi kendine gizleyerek hayal kırıklığı. "Bir bardak cin ister misiniz, Bay Passepartout?" "İstekle, Monsieur Fix. En azından gemide dostça bir bardak bulundurmalıyız, Rangoon." Ancak dedektif ve Passepartout, bu röportajdan sonra sık sık güvertede buluştular. Fix çekingendi ve arkadaşını herhangi bir şey açıklamaya ikna etmeye çalışmadı. Bay Fogg hakkında daha fazla bilgi. O gizemli bir anlığına yakaladı.
Bir iki kez beyefendi, ama Bay Fogg genellikle kulübede kalırdı, burada Auda'ya eşlik etti ya da alışkanlığına göre bir el tuttu whist'te. Passepartout, Fix'i ne kadar tuhaf bir şansın aldığını çok ciddi şekilde tahmin etmeye başladı, hala efendisinin takip ettiği rotadaydı. Gerçekten değerdi, neden bu kesinlikle çok samimi ve rehavet sahibi olduğunu düşününce, ilk olarak Süveyş'te karşılaşmış, ardından, Mongolia, gemisinde karşılaşmışlardı, Bombay'de iniş yaptı, varış noktası olarak ilan etti ve şimdi, Rangoon'da beklenmedik şekilde ortaya çıktı, Bay Fogg'un izleri adım adım. Fix'in amacı neydi? Passepartout Hint ayakkabılarını bahse koymaya hazırdı, ki bunları dini bir şekilde korudu, Fix aynı anda Hong Kong'dan ayrılır ve muhtemelen aynı buharlı gemi. Passepartout, bir asırlık boyunca beynini kucaklayıp ona dokunmadan başını tutmuş olabilir, dedektifin gözünde olan gerçek nesne. Asla hayal edemezdi Phileas Fogg'un dünya çapında bir soyguncu olarak takip edildiğini. Ama şu ki insan doğasında her gizemin çözümünü denemek için Passepartout aniden Fix'in hareketlerinin açıklamasını buldu, ki aslında bu çok uzaktı, mantıksız. Fix, diye düşündü, sadece Bay Fogg'un ajanı olabilir, reform kulübündeki arkadaşları, onu takip etmek ve onun gerçekten de uzlaştığı gibi dünyayı dolaştı. Açık, diye tekrarladı değerli hizmetçi kendi kendine, gururla onun kurnazlığını. O, bizi görüşte tutmak için gönderilen bir casus. O Bay Fogg'u gözetlemek de tam anlamıyla uygun değil, ki o da öyle onurlu bir adam. Ah, reform beyefendileri, bu size pahalıya mal olacak. Passepartout, keşfinden büyülenmiş olarak, ona hiçbir şey söylememeye karar verdi efendim, bu güvensizliğine haklı olarak alınmaması için rakipler. Ama fırsatı bulduğunda Fix'i saçmalamaya karar verdi, gizemli göndermeler, ancak gerçek şüphelerini ele vermek zorunda değil. 30 Ekim çarşamba öğleden sonra, Rangoon, Malakka Boğazı'na girdi, bu boğaz, aynı isimli yarımadayı ayırıyor Sumatra. Dağlık ve kayalık adacıklar bu güzellikleri karşılıyordu gezginlerin bakış açısından soylu ada. Rangoon, ağırlıklıydı, ertesi gün sabah 4'te Singapur'da demirledi, kömür almak için, varışının belirlenen saatinde yarım gün. Phileas Fogg bu kazancı gözlemledi günlüğünde ve ardından Auda eşliğinde, bir arzu ihanet eden kıyıya yürüyün, inişin. Fix, Bay Fogg'un her hareketinden şüphelenerek onları temkinli bir şekilde takip etti, kendisi algılanmadan, Passepartout ise kolunun içinde gülüyordu. Fix'in manevraları, her zamanki işlerini yaptı. Singapur adası görünüş açısından etkileyici değildir, çünkü dağ yoktur, yine de görünüşü çekiciliksiz değildir. Burası bir park, sınırları hoş otoyollar ve caddeler. Şık bir çift tarafından çekilen yakışıklı bir araba. Yeni Hollanda atları, Phileas Fogg ve Auda'yı sıralar arasında taşıdı. Parlak yapraklı palmiyeler ve karanfil ağaçları var, karanfil ağaçları yarı açık bir çiçeğin kalbi. Biber bitkileri, dikenli çitlerin yerini aldı. Avrupa alanları, muhteşem dallara sahip büyük eğrelti otları olan sago çalılar çeşitlilik gösteriyordu. Bu tropikal iklimin bir yönü, tam yapraklı muskat ağaçları ise hava, nüfuz eden bir parfümle birlikte. Çevik ve gülümseyen maymun grupları atladı, ağaçların içinde dolaşıyordu, ormanlarda kaplanlar da eksik değildi. Ülke boyunca 2 saatlik bir yolculuktan sonra Auda ve Bay Fogg geri döndüler. Kasaba, ağır görünümlü ve düzensiz evlerden oluşan geniş bir koleksiyon, tropikal meyve ve bitkilerle zengin büyüleyici bahçelerle çevrili ve 10 yaşında saat sonunda tekrar yola çıktılar, dedektif de yakından takip etti, sürekli gözetimde olurlar. Passepartout, birkaç düzine mango satın alıyordu, bir meyve büyük elma büyüklüğünde, dış dışı koyu kahverengi renkte ve parlak kırmızı renkte, içinde ve ağızda eriyen beyaz pürsü gurmelere lezzetli bir his, güvertede onları bekliyordu. Memnuniyetle bunu yapmıştı. Auda'ya biraz mango teklif etti, o da ona zarifçe teşekkür etti. Saat 11'de, Rangoon, Singapur'dan ayrıldı, liman ve birkaç saat içinde ormanlarıyla birlikte Malakka'nın yüksek dağları,
dünyanın en güzel kürklü kaplanlarının yaşadığı yerler, kaybolmuşlardı. Viu, Singapur, Hon Adası'ndan yaklaşık 1300 mil uzaklıkta Kong, Çin kıyısına yakın küçük bir İngiliz kolonisi. Phileas Fogg yolculuğu 6 gün içinde tamamlamayı umuyordu, böylece zamanında yetişmek için. 6 Kasım'da başlıca Yokohama'ya gidecek olan buharlı gemi. Japon limanı. Rangoon'un büyük bir yolcu kotası vardı ve bunların çoğu Singapur'da karaya çıktı. Aralarında birçok Hintli, Seylonlu, Çinli vardı, Malaylar ve Portekizliler, çoğunlukla ikinci sınıf gezginlerdi. Şimdiye kadar iyi olan hava, son çeyrekte değişti ay. Deniz ağır dalgalanıyor, rüzgar aralıklı olarak neredeyse fırtına gibi yükseliyordu, ancak güneybatıdan rüzgar alarak buharlı gemilere yardımcı oldu ilerleme. Kaptan mümkün olduğunca sık yelkenlerini kaldırdı ve buharlı ve yelkenli çift hareketle gemi kıyılarda hızlı ilerleme kaydetti Anam ve Kokin Çin'inden. Arızalı yapı nedeniyle ancak, Rangoon'da, alışılmadık önlemler gerekliydi. Olumsuz hava koşulları, ancak bu nedenle ortaya çıkan zaman kaybı, Passepartout'un neredeyse aklını yitirmiş olsa da, etkisi olmamış gibi görünüyordu en azından efendisiydi. Passepartout, kaptanı, mühendisi ve mürettebat ve gemiyle bağlantılı olan herkesi biber büyür. Belki de acımasızca yanan gazın düşüncesi Savile Row'daki onun pahasına, sıcak sabırsızlığıyla ilgiliydi. "O zaman çok acele ediyorsun," dedi Fix bir gün ona, "Hong Kong'a ulaşmak için mi?" "Çok büyük bir acele. Bay Fogg, sanırım, buharlı gemiye yetişmek için sabırsızlanıyor Yokohama. Çok endişeliyim. Bu dünyayı dolaşan yolculuğa inanıyorsun, değil mi?" "Kesinlikle, değil mi Bay Fix? Ben, hiçbir şeye inanmıyorum. Sen kurnaz bir köpeksin," dedi Passepartout, ona göz kırptı. Bu ifade Fix'i oldukça rahatsız etti, nedenini bilmeden. Vardı Fransız gerçek amacını tahmin etti mi? Ne düşüneceğini bilmiyordu. Ama nasıl olabilir ki? Passepartout onun dedektif olduğunu keşfetti mi? Yine de, o öyle yaptı. Adam açıkça söylediğinden daha fazlasını ifade ediyordu. Passepartout ertesi gün daha da ileri gitti, dilini tutamıyordu. "Bay Fix," dedi şakacı bir tonla, "öyle mi olalım Hong Kong'a vardığımızda seni kaybedeceğimiz için talihsiz mi?" "Neden?" diye yanıtladı Fix, biraz utanarak, "Bilmiyorum bilmek, belki." "Ah, keşke bizimle devam etsen. Peninsular Company'nin bir temsilcisi, yolda duramazsın. Sadece Bombay'a gidiyordun, hem de buraya Çin'desin. Amerika çok uzak değil ve Amerika'dan Avrupa'ya sadece bir adım." Fix, yüzü huzurlu olan yoldaşına dikkatle baktı, mümkün olduğunu düşündü ve onunla birlikte güldü. Ama Passepartout onu ısrarla azarlamaya devam etti, ona mevcut mesleğiyle çok şey kazanıp kazanmadığını sordu. "Evet, hayır da," diye karşılık verdi Fix, "iyi ve kötü şans var böyle şeyler. Ama anlamalısınız ki ben kendi başıma seyahat etmiyorum masraf." "Ah, bundan oldukça eminim," diye bağırdı Passepartout, gülerek içtenlikle. Fix, oldukça şaşkın bir şekilde kulübesine indi, kendini kendi kulübesine teslim etti yansımalar. Açıkça şüphelenilmişti, bir şekilde Fransız onun dedektif olduğunu öğrendi. Ama efendisine söylemiş miydi? Hangi roldeydi tüm bunlarda rol oynayan, o bir suç ortağı mıydı yoksa değil mi? O zaman oyun bitmiş miydi? Düzeltme saatlerce bu şeyleri zihninde döndürdü, bazen düşünüyordu, her şeyin kaybolmuş olduğunu düşündü, sonra Fogg'un kendi hayatından habersiz olduğuna kendini ikna etti, varlığını ve ardından hangi yolu seçmenin en iyi olacağına karar vermeden. Yine de, soğukkanlılığını korudu ve sonunda anlaşmaya karar verdi açıkça Passepartout ile. Fogg'u tutuklamayı uygun bulmazsa Hong Kong ve Fogg'un İngiliz'in son yerinden ayrılmak için hazırlık yapması durumunda bölge, Fix Passepartout'a her şeyi anlatacaktı. Ya hizmetçi efendisinin suç ortağı ve bu durumda efendi, operasyonlarından haberdar olmuş ve başarısız olacaktı, yoksa hizmetçi soygun hakkında hiçbir şey bilmiyordu ve o zaman onun ilgisi soyguncuyu terk etmek olurdu. Fix ile Passepartout arasındaki durum böyleydi. Bu arada Phileas Fogg en görkemli ve bilinçsiz kayıtsızlıklı üzerlerinde dolaşıyordu.
O dünyayı dolaşırken sistematik bir şekilde dolaşıyordu, ne olursa olsun etrafında çekilen daha küçük yıldızlar. Ama yakınlarda ne vardı, astronomlar rahatsız edici bir yıldız derlerdi, bu beyefendinin kalbinde huzursuzluk vardı. Ama hayır, Auda'nın cazibesi başarısız oldu. Passepartout'un büyük şaşkınlığına rağmen harekete geçmek ve huzursuzluklar, eğer var olmuş durumda, Uranüs'ün hesaplanmasına göre hesaplaması daha zor olurdu. Neptün'ün keşfine yol açtı. Passepartout için her gün giderek artan bir hayranlık haline gelmişti. Auda, ustasına duyduğu minnettarlığın derinliklerine bakıyordu. Phileas Fogg, cesur olsa da, düşündü ki, oldukça kalpsiz olmalı. Konuya gelince, bu yolculuğun onda uyandırabileceği bir duygu yoktu. Açıkça yoktu böyle bir şeyin izini, fakir Passepartout ise sürekli hayaller içinde vardı. Bir gün makinotif dairesinin korkuluğuna yaslanmıştı ve motorun aniden bir eğilmesi vidayı sudan dışarı fırlattığında, buhar vanalardan tıslayarak çıktı ve bu Passepartout'u öfkelendirdi. "Valfler yeterince şarj edilmemiş," diye haykırdı. "Biz gitmiyoruz. Ah, bu İngilizler. Eğer bu bir Amerikan aracıysa, patlatmalıyız belki yukarı, ama her halükarda daha hızlı gitmeliyiz." Yolculuğun son günlerinde hava kötüydü. Rüzgar, inatçılıkla kuzeybatıda kalarak bir fırtına patlattı ve buharlı gemiyi geciktirdi. The Rangoon, ağır bir şekilde hareket etti ve yolcular sabırsızlandı. Rüzgarın yollarının önünde yükselttiği uzun, devasa dalgalar. Bir tür 3 Kasım'da fırtına başladı. Fırtına gemiyi sarsarak öfke ve dalgalar yükseliyordu. Rangoon, tüm resifleri yelkenler ve hatta donanım bile fazla oldu, ıslık çalıp sallanıyordu fırtına. Buharlı gemi yavaş ilerlemek zorunda kaldı ve kaptan tahmin etti Hong Kong'a 20 saat gecikmeli, fırtına ise daha da fazla varacağını uzun sürdü. Phileas Fogg, sanki mücadele eden fırtınalı denize baktı, özellikle onu alışılmış huzuruyla geciktirmek için. Hiç değişmedi bir anlığına, 20 saatlik gecikmeyle de olsa yüzünü tutarak onu da yaptırarak Yokohama teknesi için geç kalması neredeyse kaçınılmaz olarak bahis. Ama bu sinir adam ne sabırsızlık ne de rahatsızlık gösteriyordu, o fırtına programının bir parçasıydı ve önceden tahmin edilmişti. Auda, onu ilk gördüğü zamanki kadar sakin görünce şaşırdı onu. Fix duruma aynı şekilde bakmadı. Fırtına büyük ölçüde onu memnun etti. Tatminasyonu tam olurdu. Eğer, Rangoon, rüzgarın şiddetinden önce geri çekilmek zorunda kaldı ve dalgalar. Her gecikme onu umutla dolduruyordu. Çünkü bu giderek daha olası hale geliyordu. Fogg'un Hong Kong'da birkaç gün kalmak zorunda kalacağını ve şimdi gökyüzü kendisi onun müttefikleri oldu, rüzgarlar ve fırtınalarla. Önemli ama bu durum ona deniz hastası olmadı, bu rahatsızlığı hesaba katmadı ve bedeni onların etkisi altında kıvranırken, ruhu umut dolu bir coşku. Passepartout, kötü hava koşulları karşısında tarif edilemeyecek kadar öfkelenmişti. Şimdiye kadar her şey çok iyi gitmişti. Dünya ve deniz onun yanında gibiydi, ustalık hizmeti, buharlı gemiler ve demiryolları ona itaat etti, rüzgar ve buhar birleşimi yolculuğunu hızlandırmak için. Zorluk saati mi gelmişti? Passepartout da aynı şekilde 20.000 pound'un kendi cebinden çıkacakmış gibi heyecanlanıyordu. Fırtına onu sinirlendirdi, fırtına onu öfkelendirdi ve o da inatçı denizden itaat. Zavallı adam, Fix, ondan dikkatlice gizledi kendi tatmini için, çünkü ona ihanet etmiş olsaydı, Passepartout bunu zar zor yapamazdı, kişisel şiddetten kendini alıkoydu. Passepartout, fırtına sürdüğü sürece güvertede kaldı ve bunu yapamadı. Aşağıda sessiz kalın ve geminin ilerlemesine yardımcı olmak için bunu kafasına aldı, mürettebata yardım ederek. Kaptanı, subayları ve sabırsızlığına gülen denizciler, her türlü sorular. Fırtınanın tam olarak ne kadar süreceğini bilmek istiyordu, bunun üzerine barometreye yönlendirildi, ki barometrenin amacı yokmuş gibi görünüyordu, yükselmek. Passepartout onu salladı, ama fark edilir bir etki olmadı, hiçbiri için titreme ve küfürler onu fikrini değiştirmeye ikna edemedi.
Ancak dördünde deniz daha sakinleşti ve fırtına daha da sakinleşti, rüzgar güneye yöneldi ve yine elverişli oldu. Passepartout hava durumu ile birlikte açıldı. Bazı yelkenler açıldı ve Rangoon en hızlı hızına geri döndü. Kaybedilen zaman olamazdı, ancak geri kazanılsın. Kara sinyalini ancak saat 5'te verildi, 6'sı sabahı, buharlı gemi 5'inde teslim edilecekti. Phileas Fogg ise 24 saat geride kaldı ve Yokohama buharlı gemisi elbette kaçırdı. Pilot saat 6'da gemiye bindi ve köprüde yerini aldı, böylece, Rangoon, kanallarından Hong Kong limanına ulaştı. Passepartout, ona buharlı geminin Yokohama'ya gidip gitmediğini sormak için çok istekliydi, ama o cesaret edemedi, çünkü hala kalan umut kıvılcımını korumak istiyordu son ana kadar. Endişesini Fiks'e açmıştı, kurnaz yaramaz, Bay Fogg'un zamanında geleceğini söyleyerek onu teselli etmeye çalıştı, sonraki tekneye bindi, ama bu sadece Passepartout'u tutkusuna soktu. Bay Fogg, hizmetçisinden daha cesur olarak, pilota yaklaşmaktan çekinmedi ve sakin bir şekilde, Hong Kong'dan ne zaman bir buharlı geminin ayrılacağını bilip bilmediğini sor. Yokohama, yarın sabah yüksek gelgitte, diye yanıtladı pilot. Ah, dedi Bay Fogg, şaşkınlık göstermeden. Passepartout, olanları duyan ve pilotu memnuniyetle kucaklardı, Fix ise boynunu bükmekten memnun olurdu. Buharlı geminin adı ne, diye sordu Bay Fogg. Carnatic. Dün gitmemesi gerekmiyor muydu? Evet, efendim, ama kazanlarından birini tamir etmek zorunda kaldılar. Böylece kalkış yarına ertelendi. Teşekkür ederim, diye karşılık verdi Bay Fogg, matematiksel olarak salon. Passepartout pilotun elini tuttu ve içtenlikle sıktı, sevinerek, pilot, sen iyi adamların en iyisisin, diye haykırarak. Pilot muhtemelen bugün bile neden verdiği tepkilerin ona bu kazandırdığını bilmiyordur. Coşkulu bir selam. Köprüye yeniden bindi ve buharlı gemiyi yönlendirdi. Limanı dolduran junklar, tankalar ve balıkçı teknelerinden oluşan filo Hong Kong. Saat 1'de, Rangoon, iskeleye vardı ve yolcular karaya çıkıyordu. Şans tuhaf bir şekilde Phileas Fogg'u tercih etmişti. Çünkü, Carnatic, kazanlarını tamir etmek zorunda kaldı ve 6 Kasım'da ayrılacaktı ve Japonya'ya giden yolcular bir sonraki buharlı geminin yola çıkışını bir hafta beklemek zorunda kaldı. Bay Fogg, doğru, zamanından 24 saat geride, ama bu ciddi bir şekilde olamazdı, görev süresinin geri kalanını tehlikeye attı. Yokohama'dan San Francisco'ya Pasifik'i geçen buharlı gemi Hong Kong'dan doğrudan bağlantı kurduğu için denizci, sonrasında Yokohama'ya ulaştı ve Bay Fogg varırken 24 saat geç kaldıysa Yokohama, bu sefer kesinlikle kolayca geri alınacaktı. Pasifik'in ötesinde 22 gün. O zaman kendini yaklaşık 24 yaşında buldu. Londra'dan ayrıldıktan 35 gün sonra, saat geride. Carnatic'in Hong Kong'dan sabah 5'te ayrılacağı duyuruldu. Günaydın. Bay Fogg'un orada işleriyle ilgilenmek için 16 saati vardı, bu da Aouda'yı güvenle zengin akrabasına bırakacaktı. Karaya çıktıktan sonra onu bir palankine götürdü ve orada kulübe ulaştılar. Otel. Genç kadın için bir oda ayrıldı ve Bay Fogg bunu gördükten sonra hiçbir şeye ihtiyacı yoktu, kuzeni CJ'yi aramaya çıktı. Talimat verdi, Passepartout'u otelde kalması için geri dönene kadar Aouda'nın gelmemesi için tamamen yalnız bırakılmış. Bay Fogg, herkesin bunu yapacağından şüphesi yoktu ve borsaya gitti. Para tüccarı gibi zengin ve önemli bir kişiliği tanıyordu. Aile görüş aracı olan bu soruyu sorgulamaya sundu ve CJ'in Çin'den 2 yıl önce ayrıldığını öğrendi. Daha önce ve büyük bir servetle işten çekilerek kendi işini almıştı. Avrupa'da ikamet, Hollanda'da aracı düşünerek, tüccarlarla birlikte esas olarak ticaret yaptığı ülkeyi de ele aldığını biliyordu. Phileas Fogg otele geri döndü, Aouda ile bir anlık konuşma için yalvardı ve daha fazla uzatmadan haber verdi. CJ'in artık Hong Kong'da olmadığını, muhtemelen Hollanda'da olduğunu söyledi. Aouda başta hiçbir şey söylemedi. Elini alnından geçirdi ve birkaç saniye düşündü. Sonra, tatlı, yumuşak sesiyle şöyle dedi, "Ne ben mi yapmalıyım, Bay Fogg?" "Çok basit," diye yanıtladı beyefendi. "Devam et Avrupa.
Ama müdahale edemem. Rahatsız etmiyorsun, projemi utandırmıyorsun. Passepartout. Monsieur. Carnatic'e git ve 3 kabini ateşle. Passepartout, ona çok nazik olan genç kadının yolculuğa onlarla devam edecekti, hızlı bir yürüyüşle onun söylerine itaat etmeye başladı ustanın emri. Hong Kong, İngilizlerin eline geçen bir adadır. 1842 savaşından sonra Nankin Antlaşması ve sömürgeci deha English burada önemli bir şehir ve mükemmel bir liman yaratmıştır. Ada Canton Nehri'nin ağzında yer alır ve yaklaşık 60 çayla ayrılır. Portekiz'in Macao kasabasına kilometrelerce uzaklıkta, karşı kıyıda. Hong Kong'da Çin ticareti mücadelesinde Macao'yu yendi ve şimdi ise büyük bir kısmı Çin mallarının taşınması ise eski yerde depo bulur. İskeleler, hastaneler, iskeleler, gotik bir katedral, bir hükümet binası, makadamla kaplanmış sokaklar, Hong Kong'a kent veya Surrey'de bir kasaba görünümü kazandırır garip bir büyüyül antipodlara aktarılmış. Passepartout, ellerini ceplerine sokarak Victoria'ya doğru yürüdü sol tarafta, meraklı palankinlere ve diğer modlara bakarken taşıma ve Çinli, Japon ve Avrupalılardan oluşan gruplar ve sokaklarda da geri dönüyor. Hong Kong ona Bombay, Kalküta'ya benziyordu ve Singapur'da, çünkü onlar gibi, İngilizcenin kanıtlarını her yerde ortaya koyuyordu üstünlük. Victoria Limanı'nda, tüm gemileri karışık bir şekilde buldu uluslar, İngilizler, Fransızlar, Amerikalılar ve Hollandalılar, savaş gemileri ve ticaret gemileri, Japon ve Çin junkları, sempalar, tankalar ve çiçek tekneleri, bunlar böyle oluşuyordu birçok yüzen partır. Passepartout, kalabalıkta birkaç çok yaşlı görünen ve sarı giyinmiş yerliler. Bir berberin tıraş edilmesi için bu eski adamların hepsinin orada olduğunu öğrendi. En az 80 yaşında olan bu yaşta sarı giymelerine izin verilir, bu yaşta imparatorluk rengidir. Passepartout, tam olarak nedenini bilmeden, böyle düşündü çok komik. Carnatic'e binecekleri iskeleye vardıklarında, Fix'in yukarı aşağı yürüdüğünü görünce şaşırmadı. Dedektif gibi görünüyordu çok rahatsız ve hayal kırıklığına uğramıştı. Bu kötü, diye mırıldandı Passepartout, beyefendiler için reform kulübü. Fix'e neşeli bir gülümsemeyle karşılık verdi, sanki Fix'in hiç yapmadığını o beyefendinin üzüntüsünü algıladı. Dedektif gerçekten iyi bir şey yaptı peşinde koşan kötü şansa karşı çıkma nedenleri. Arama emri ise gel. Kesinlikle yoldaydı, ama şimdi ona ulaşamayacağı kesin Kong'da birkaç gün ve burası Bay Fogg'un rotasında, soyguncu kaçacaktı, eğer onu tutamazsa onu. Peki, Monsieur Fix, dedi Passepartout, karar verdiniz mi Amerika'ya kadar bizimle gidecek? Evet, diye karşılık verdi Fix, dişlerini sıkarak geri döndü. İyi, diye bağırdı Passepartout, içtenlikle gülerek. Biliyordum bizden ayrılmaya kendini ikna edemiyordun. Gel ve ilgilen. Yatak. Buharlı gemi ofisine girip 4 kişi için kabinler güvence altına aldılar. Katip, onlara biletleri verirken bildirdi ki, onarımlar, Carnatic, tamamlandıktan sonra, buharlı gemi oradan ayrılacaktı akşam oldu, duyurulduğu gibi ertesi sabah değil. Bu efendimin çok daha iyi yakışacağı, dedi Passepartout. Gidip ona haber vereceğim. Fix şimdi cesur bir hamle yapmaya karar verdi. Passepartout'a her şeyi anlatmaya karar verdi. O Phileas Fogg'u birkaç gün tutmanın tek yolu gibi görünüyordu. Hong Kong'da daha uzun süre kaldı. Bunun üzerine arkadaşını bir meyhaneye davet etti, iskeleye baktı. İçeri girdiklerinde kendilerini büyük bir odada buldular, güzel süslenmiş, sonunda ise döşenmiş büyük bir kamp yatağı vardı. Yastıklar. Birkaç kişi bu yatakta derin bir uykuda yatıyordu. Küçük odada dizilen masalarda yaklaşık 30 müşteri içiyordu. İngiliz birası, porter, cin ve brandy, uzun kırmızı kil pipo içiyordu. Gül özleriyle karışmış küçük afyon toplarıyla doldurulmuştu. Zaman zaman bir sigara içen, uyuşturucuya kapılmış bir şekilde suyun altına kayıp gidiyordu. Masa üzerine garsonlar onu başından ve ayaklarından tutup taşıyıp yerleştirdiler, onu yatağa uzandır. Yatak zaten bu sersemlemiş 20 tane taşıyordu. Fix ve Passepartout,
onların hayaletli olduğu bir sigara evinde olduklarını gördüler. İngiliz tüccarların sattığı zavallı, cesetli, aptal yaratıklar her yıl Afyon adlı acı 1 milyon 4 madde değerinde 100.000 pound, binlerce pound, en iğrenç olanlardan birine ayrılmış insanlığı etkileyen kötülükler. Çin hükümeti boşuna çaba gösterdi, kötülükle katı yasalarla başa çıkın. Yavaş yavaş zenginlerden başlangıçta yalnızca alt sınıflara ayrılmıştı, sonra ise yıkıcı kişiler tutuklanamadı. Afyon her yerde, her zaman erkekler tarafından içilir ve kadınlar, göksel imparatorlukta ve alıştıktan sonra kurbanlar sadece korkunç bedensel bükülmelere maruz kalarak vazgeçemezler. Acılar, iyi bir sigara içicisi günde 8 pipo içebilir ama o ölür 5 yıl. Fix ve Passepartout, bu yuvalardan birinde dostça bir bardak, kendilerini buldular. Passepartout'un parası yoktu. Ama istekli Fix'in davetini kabul etti, yükümlülüğü bir yerde geri verme umuduyla gelecek zaman. 2 şişe port suyu sipariş ettiler, Fransız da bunun hakkını verdi, Fix ise onu dikkatle izliyordu. Yolculuk hakkında sohbet ettiler ve Passepartout, Fix'in bunu yapacağı fikrine özellikle seviniyordu. Onlarla devam et. Ancak şişeler boşalınca ayağa kalkıp gitmeye başladı ve efendisine denizci seferinin zamanındaki değişikliği anlat, Karnetik. Fix onu kolundan tuttu ve, "Bir dakika bekle," dedi. "Neden, Bay Fix? Seninle ciddi bir konuşma yapmak istiyorum." "Ciddi bir konuşma," diye bağırdı Passepartout, küçük şarabı içerken bardağının dibinde bırakılmıştı. "Peki, konuşalım yarın olacak, şu anda vaktim yok." "Kal. Söylediklerim efendinizle ilgilidir." Passepartout bunu duyunca dikkatle arkadaşına baktı. Fix'in yüzü tek bir ifadeye sahip gibiydi. Yerine geri döndü. "Ne söyleyeceksin?" Fix, elini Passepartout'un koluna koydu ve sesini alçaltarak, "Kim olduğumu tahmin ettin mi?" dedi. "Parbleu," dedi Passepartout, gülümseyerek. "O zaman sana her şeyi anlatacağım. Artık her şeyi bildiğime göre, dostum. Ah, bu çok iyi. Ama hadi, ama önce, size söyleyeyim, o beyefendiler kendilerini işe yaramaz bir masrafa çevirecekler." Yaramaz," dedi Fix. "Kendinden emin konuşuyorsun. Açıkça toplamın ne kadar büyük olduğunu bilmediğini düşünüyorsun." "Tabii ki istiyorum," diye karşılık verdi Passepartout. 20.000 pound, 55.000, diye yanıtladı Fix, yoldaşının elini bastırarak "Ne?" diye bağırdı Fransız. Bay Fogg cesaret etti, 55.000 pound. Bunun daha fazla sebebi var, bir an bile kaybetmediğim için," diye devam etti, aceleyle kalktı. Fix, Passepartout'u sandalyesine geri itti ve devam etti, 55.000 pound ve başarılı olursam 2.000 pound alacağım. Eğer izin verirsen bana yardım et, sana 500 tane veririm." "Sana yardım edeyim," diye bağırdı Passepartout, gözleri kocaman açılmış halde. "Evet, Bay Fogg'u burada 2 ya da 3 gün tutmama yardım et." "Neden, ne diyorsun?" "O beyefendiler bundan tatmin değil, efendimin peşinden gidip onurundan şüpheleniyorlar. Ama denemeye çalışmalılar, önünde engeller var." "Onlar için utanıyorum." "Ne demek istiyorsun?" "Demek istediğim, bu utanç verici bir hile. En iyisi Bay Fogg'u durdurup parasını ceplerine koy. Tam da bunu yapacağımız şey bu." "O zaman bu bir komplo," diye bağırdı Passepartout, o da içki kafasında yükseldikçe giderek daha heyecanlandı, çünkü içkisiz içiyordu, bunu algılıyordu. "Gerçek bir komplo, ve beyefendiler de, bah!" Fix şaşkınlığa başladı. "Reform kulübü üyeleri," diye devam etti Passepartout. "Sen Bay Fix, efendimin dürüst bir adam olduğunu bilmeliyim ve ne zaman bahse girer, adil kazanmaya çalışır." "Ama sen beni kim sanıyorsun?" diye sordu Fix, ona dikkatle bakarak. "Parbleu, Reform kulübü üyelerinin bir ajanı, buraya gönderilmiş. Ustamın yolculuğunu bölmek. Ama seni bir süre önce öğrenmiş olsam da, Bay Fogg'a bunu söylememeye özen gösterdim." "O zaman hiçbir şey bilmiyor mu?" "Hiçbir şey," diye yanıtladı Passepartout, bardağını tekrar boşaltarak. Dedektif alnını eliyle geçirdi, konuşmadan önce tereddüt etti yine. "Ne yapmalı?"
Passepartout'un hatası samimi görünüyordu ama tasarımını zorlaştırdı. Hizmetçinin efendinin suç ortağı, Fix'in şüphelenmeye meyilli olduğu gibi. Dedi dedektif kendi kendine, çünkü o bir suç ortağı, bana yardım edecek. Kaybedecek zamanı yoktu, Fogg Hong Kong'da gözaltında tutulmalıydı, bu yüzden kararlı oldu temiz bir göğüs ver. Beni dinle, dedi Fix aniden. Düşündüğün gibi değilim, reform kulübü üyelerinin bir temsilcisi. Bah, diye karşılık verdi Passepartout, alaycı bir havayla. Ben bir polis dedektifiyim, buraya Londra ofisi tarafından gönderildim. Sen, dedektif mi? Kanıtlayacağım, işte görevim. Passepartout, Fix bu belgeyi gösterdiğinde şaşkınlıkla konuşamadı, samimiyeti şüphe edilemezdi. Bay Fogg'un bahsi, diye devam etti Fix, sadece bir bahane, ki sen ve reform beyefendileri aldatılmışsınız. Bir motivasyonu vardı masum suç ortaklığını güvence altına almak. Ama neden? Dinle. Geçen Eylül'ün 28'inde 55.000 soygun İngiltere Bankası'nda açıklaması şöyle olan bir kişi tarafından yapıldı, neyse ki güvence altına alındı. İşte onun tanımı, tam olarak Bay Phileas Fogg. Ne saçmalık, diye bağırdı Passepartout, masaya vurarak yumruk. Efendim en onurlu adamdır. Nasıl anlıyorsun? Onun hakkında neredeyse hiçbir şey bilmiyorsun. Sen içeri girdin ayrıldığı günkü hizmeti ve aptalca bir bahaneyle ayrıldı, sandıksız ve büyük miktarda banknot taşıyordu. Ama yine de cesursunuz dürüst bir adam olduğunu iddia edecek kadar. Evet, diye zavallı adam mekanik bir şekilde tekrarladı. Onun suç ortağı olarak tutuklanmak ister misin? Passepartout, duyduklarından dolayı başını ellerinin arasına aldı ve dedektife bakmaya cesaret edemedi. Auda'nın kurtarıcısı Phileas Fogg, o cesur ve cömert adam, bir soyguncu. Ve yine de kaç varsayım vardı ona karşı. Passepartout, şüpheleri reddetmeye çalıştı aklında kendilerini, efendisinin suçlu. Peki, benden ne istiyorsun, dedi sonunda, bir çabayla. Bak buraya, diye yanıtladı Fix, Bay Fogg'u buraya kadar takip ettim ancak şu ana kadar tutuklama emrini alamadım Londra'ya gönderildi. Onu burada Hong Kong'da tutmam için bana yardım etmelisin. Ben, bankanın sunduğu 2000 poundluk ödülü sizinle paylaşacağım İngiltere'nin bir dönemi. Asla, diye yanıtladı Passepartout, kalkmaya çalıştı ama geri çekildi, zihinsel ve bedensel olarak yorgun bir halde. Bay Fix, diye kekeliyordu, söylediklerin de öyle olmalı doğru, eğer efendim gerçekten aradığınız soyguncuysa, ki ben onun hizmetindeydim, onun cömertliğini gördüm ve aman tanrım, ve ona asla ihanet etmeyeceğim, dünyadaki tüm altın için değil. Ben o tür ekmek yemedikleri bir köyden geliyorum. Reddediyor musun? Reddediyorum. Hiçbir şey söylemediğimi düşünün, dedi Fix, ve bırakın içiyoruz. Evet, içelim. Passepartout, içkinin etkilerine giderek daha fazla teslim olduğunu hissetti. Fix, her ne olursa olsun efendisinden ayrılması gerektiğini görünce diledi onu tamamen alt etmek için. Masanın üzerinde afyon dolu birkaç pipo vardı. Düzeltme birini Passepartout'un eline verdi. Aldı, arasına koydu dudakları aydınlattı, birkaç nefes çekti ve başı, altında ağırlaştı. Uyuşturucunun etkisi masaya düştü. Nihayet, dedi Fix, Passepartout'u baygın görünce. Bay Fogg, Carnatic'in ayrılışından haber verilmeyecek ve, eğer öyleyse, bu lanetli Fransızdan yok olmak zorunda kalacak. Ve faturasını ödedikten sonra Fix meyhaneyi terk etti. Bu olaylar Afyon evinde yaşanırken, Bay Fogg bilinçsizdi buharlı gemiyi kaybetme tehlikesi nedeniyle sessizce Auda'yı eşlik ediyordu İngiliz mahallesinin sokaklarında, uzun süre için gerekli alışverişleri yapıyor onların önündeki yolculuk. Bay Fogg gibi bir İngiliz için bu gayet iyiydi bir halı çantasıyla dünya turunu yapacak, bir hanımefendi beklenemezdi böyle koşullarda rahatça seyahat ederler. Görevini beraat etti karakteristik bir huzur ve her zaman onun itirazlarına yanıt verirdi sabrı ve cömertliği karşısında şaşıran güzel bir yoldaş. Bu yolculuğumun yararına, programımın bir parçası.
Yaptıkları alışverişten sonra otele döndüler ve orada bir yerde yemek yediler. Gösterişli bir şekilde servis edilen Masadot, ardından Aouda, el sıkışarak İngiliz tarzında koruyucusuyla birlikte dinlenmek için odasına çekildi. Bay Fogg, akşam boyunca Times ve Illustrated London News'i incelemeye kendini kaptırdı. Eğer bir şeye şaşırabilseydi, şaşırmazdı hizmetçisinin yatmadan önce döndüğünü gör. Ama buharlı geminin bunu yapmadığını bilmek, ertesi sabaha kadar Yokohama'ya gitmek, kendini rahatsız etmedi önemli. Passepartout ertesi sabah cevap vermek için gelmeyince efendinin zili, Bay Fogg, en ufak bir rahatsızlık bile göstermeden, memnun bir şekilde kendisi de halı çantasını alıp Aouda'yı çağırdı ve bir palanquin çağırdı. O zaman saat 8'di, saat 9.30'da, gelgit yüksek olduğunda, Carnatic limandan ayrılacaktı. Bay Fogg ve Aouda birbirine karıştı. Palankin, bagajları el arabasıyla götürülüyordu ve yarım bir saat sonra, yola çıkmaları gereken rıhtıma bastılar. O zaman Bay Fogg, Carnatic'in önceki akşam yola çıktığını öğrendi. Vardı sadece buharlı gemiyi değil, aynı zamanda evini de bulmayı bekliyordu ve vermek zorunda kaldı. İkisi de yukarıda, ama yüzünde hayal kırıklığına dair bir işaret görünmedi ve sadece Aouda'ya şöyle dedi, "Bu bir kaza, hanımefendi, başka bir şey değil." Bu anda, onu dikkatle izleyen bir adam yaklaştı. Öyleydi. Fix, eğilerek Bay Fogg'a şöyle seslendi, "Siz de benim gibi, efendim, bir dün gelen, Rangoon ile yolcu yaptım." "Evet, efendim," diye soğukça yanıtladı Bay Fogg. "Ama benim Onur, affedersiniz, hizmetkarını burada bulmalıyım diye düşündüm." "Nerede olduğunu biliyor musunuz efendim?" diye sordu Aouda endişele. "Ne?" diye yanıtladı Fix, şaşırmış gibi yaparak. "Yanında değil mi sen?" "Hayır," dedi Aouda. "O zamandan beri ortaya çıkmadı dün. Carnatic'e katılmadan gemiye binebilir miydi?" Siz yoksunuz, hanımefendi," diye yanıtladı dedektif. "Affedersiniz, yaptım, Carnatic ile yelken açmayı mı düşünüyorsun?" "Evet, efendim. Ben de öyle oldum, hanımefendi, ve aşırı hayal kırıklığına uğradım." Carnatic, onarımları tamamlanmıştı ve Hong Kong'dan 12 belirtilen saatten saatler, herhangi bir bildirim yapılmadan, ve "Şimdi yapmalıyız, bir hafta daha buharlı gemi bekleyin." "Bir hafta," dediğinde Fix sevinçten kalbini sıçrattı. Fogg gözaltına alındı. Hong Kong'da bir hafta boyunca. Arama emrinin gelmesi için zaman olacaktı ve sonunda şans yasanın temsilcisini destekledi. Onun dehşeti Bay Fogg'un sakin sesiyle, "Ama var," dediğini duyduğunda hayal etti, "Carnatic dışında başka gemiler de var, bana öyle geliyor ki, Hong Kong limanı." Ve kolunu Aouda'ya uzatarak adımlarını iskeleye doğru yönlendirdi. Başlamak üzere olan bir araç arama. Fix, sersemledi, takip etti, sanki Bay Fogg'a görünmez bir iplikle bağlıydı. Ancak şans ortaya çıktı gerçekten, şimdiye kadar bu kadar iyi hizmet ettiği adamı terk etmiş olmak. 3 kişi için saatlerce Phileas Fogg iskelelerde dolaştı, kararlılıkla, onu Yokohama'ya götürecek bir gemi kiralamak zorunda kaldı. Ama sadece bulabiliyordu. Yük veya boşaltma halindeki gemiler ve bu nedenle iniş yapamayan gemiler yelken. Fix tekrar umut etmeye başladı. Ama Bay Fogg, umutsuz olmaktan çok uzak, aramasına devam ediyordu ve kararlıydı. Macao'ya başvurmak zorunda kalırsa durmaması için bir denizci tarafından saldırıya uğradı. İskelelerden biri, "Sayın, bir tekne mi arıyor? Yelken açmaya hazır bir tekneyin var mı?" "Evet, sayın yargıç, bir pilot bot, numara 43, en iyisi liman." "Hızlı mı gidiyor?" "Saat 8'den 9 nota kadar." "Ona bakar mısın?" "Evet, sayın onurunuz ondan memnun kalacak." "Deniz için mi gezi?" "Hayır, bir yolculuk için." "Bir yolculuk mu?" "Evet, beni Yokohama'ya götürmeyi kabul eder misin?" Denizci korkuluklara yaslandı, gözlerini büyüdü ve dedi ki, "Evet sayın yargıç, şaka mı yapıyor?" "Hayır. Carnatic'i kaçırdım ve Yokohama'ya gitmem gerekiyor, en geç 14'üne kadar, San Francisco'ya giden tekneye ulaşmak için." "Üzgünüm," dedi denizci, "ama imkansız. Sana günde 100 pound ve ek olarak 2 pound ödül teklif ediyorum. Yokohama'ya zamanında varırsam 100 pound." "Ciddi misin?"
Kesinlikle öyle. Pilot biraz uzaklaştı ve denize baktı, belli ki büyük bir para kazanma kaygısı ile bunu yapma korkusu arasında mücadele ediyordu uzak. Fix ölümlü bir gerilimdeydi. Bay Fogg Auda'ya döndü ve ona sordu, "Korkmaz mısın, değil mi siz, hanımefendi?" "Seninle değil, Bay Fogg," diye cevapladı. Pilot şimdi geri döndü, şapkasını ellerinde oynattı. "Peki pilot," dedi Bay Fogg. "Pekala, sayın yargıç," diye yanıtladı, "kendimi riske atamazdım, canım adamlar, ya da bu kadar uzun bir yolculukta neredeyse 20 tonluk küçük teknem, bu saatte yılın bir kısmı. Üstelik Yokohama'ya zamanında varamadık, çünkü saat 16. Hong Kong'dan 160 mil uzaklıkta. Sadece 1600, dedi Bay Fogg. Aynı şey. Fix daha rahat nefes aldı. "Ama," diye ekledi pilot, "başka bir şey ayarlanabilir yol." Fix hiç nefes almayı bıraktı. "Nasıl?" diye sordu Bay Fogg. "Japonya'nın en güneyindeki Nagasaki'ye giderek, hatta Şangay, buraya sadece 800 mil uzaklıkta. Şangay'a giderken Çin kıyısını genişletmek zorunda kalmamalı, ki bu harika bir durum olurdu, akıntılar kuzeye doğru aktığı için avantaj sağlar ve bize yardımcı olurdu." "Pilot," dedi Bay Fogg, "Amerikan buharlı gemisini şu anda kullanmalıyım. Yokohama, Şangay'da ya da Nagasaki'de değil." "Neden olmasın?" diye karşılık verdi pilot. "San Francisco buharlı gemisi Yokohama'dan başlamaz. Yokohama ve Nagasaki'ye giriyor, ama Şangay'dan başlıyor." "Bundan emin misin?" "Mükemmel. Peki tekne ne zaman Şangay'dan ayrılıyor?" 11'inde, akşam 7'de. "Bu nedenle 4 günümüz var, önümüzde 96 saat var ve o zaman da, eğer şansımız olsaydı ve güneybatı rüzgarı ve deniz sakindi, o 800'ü yapabilirdik Şangay'a kilometreler. Ve sen gidebilirsin. 1 saat içinde, erzak gemiye alınır alınmaz ve yelkenler alınır yapılmaz yukarı. Bir fırsat. Sen teknenin kaptanı mısın?" "Evet, John Bunsby, Tankadere'nin ustası. Biraz çekim parası ister misin?" "Eğer onurunu koparmazsa." "İşte 200 pound hesaba efendim," diye ekledi Phileas Fogg, Fix'e dönerek, "eğer faydalanmak istersen." "Teşekkürler, efendim, iyiliği istemek üzereydim." "Pekala, yarım saat içinde gemiye bineceğiz." "Ama zavallı Passepartout," diye ısrar etti Aouda, çünkü bu durum onu çok rahatsız etmişti, hizmetçinin kayboluşu. "Onu bulmak için elimden geleni yapacağım," diye yanıtladı Phileas Fogg. Fix, ateşli ve sinirli bir halde pilot teknesine doğru giderken, diğerleri rotalarını Hong Kong polis karakoluna yönlendirdi. Phileas Fogg, orada Passepartout'un tanımını verdi ve harcanmak için bir miktar para bıraktı onu arayışını. Aynı formaliteler Fransızlarda da yapılmıştı, konsolosluk ve Palanquin valizleri almak için otelde durmuştu, ki oraya geri gönderilmişti, iskeleye geri döndüler. Şimdi saat 3'tü ve mürettebatıyla birlikte 43 numaralı pilot botu ve erzakları depolanmış, ayrılmaya hazırdı. Tankadere, 20 tonluk güzel küçük bir tekneydi, bir yarış yatı gibi zarif bir şekilde inşa edilmişti. Parlayan bakır kılıfı, galvanizli demir işçiliği, fil dişi gibi beyaz güvertesi, gururunu ele veriyordu. John Bunsby'nin onu düzgün hale getirmesi için yardımcı oldu. İki direği biraz geriye eğilmişti, Brigantin, ön yelken, fırtına yelkeni ve ayakta duran yelken taşıyordu ve iyiydi, rüzgar önünde koşmak için donanımlı ve hızlı bir hız yapabiliyor gibiydi. Gerçekten de, bunu zaten pilot botu ile birkaç ödül kazanarak kanıtlamıştı yarışlar. Tankadere, mürettebatı John Bunsby'den oluşuyordu. Ve Çin denizlerine aşina olan 4 dayanıklı denizci. John Bunsby, kendisi, 45 yaşlarında bir adam, enerjik, güneş yanığı, gözünün canlı ifadesi, enerjik ve kendine güvenen yüz ifadesi, en çekingen birine güven verebilirdi. Phileas Fogg ve Aouda gemiye bindiler ve Fix'in zaten kurulu olduğunu gördüler. Alt güvertede ise duvarları şu şekilde dışarı çıkmış kare bir kabin vardı, dairesel bir divanın üstünde yataklar, ortada ise bir masa vardı. Sallanan lamba. "Konaklama dar ama düzenliydi. Sana daha iyi bir şey sunamadığım için üzgünüm," dedi Bay Fogg. Fix, cevap vermeden eğildi.
Dedektif, bu nezaketten faydalanmakta utanç hissi taşıyordu. Bay Fogg, kesin, diye düşündü. Ne kadar serseri olsa da, o kibar bir soru. Yelkenler ve İngiliz bayrağı saat 3'ün 10 dakikasında kaldırıldı. Bay Fogg ve güvertede oturan Aouda, umutla iskeleye son bir bakış attı Passepartout'u gözetlediği için. Fix, şansın korkmasından korkusuz değildi, kötü davrandığı talihsiz hizmetçinin adımlarını yönlendirmek için bu yönde, bu durumda tatmin edici olmaya tersi bir açıklama dedektif olmalı. Ama Fransız görünmedi ve şüphe, Afyon'un sersemletici etkisi altında hala vardı. Sonunda John Bunsby, baştan ve sonunda başlama emrini verdi ve, Tankadere, rüzgarı Brigantine'nin altında, ön yelkeni ve standing jib, dalgaların üzerinde hızla ilerledi. 800 millik bu yolculuk, 20 millik bir tekneli tehlikeli bir girişimdi tonlarca ve yılın o mevsiminde. Çin denizleri genellikle gürültülü olur, korkunç rüzgar fırtınalarına maruz kalmıştı ve özellikle ekinokslarda ve o artık Kasım başındaydı. Ustanın kendisini taşıması açıkça onun avantajına olurdu, günlük belirli bir miktar ödendiği için Yokohama'ya yolculuk yaptı, ama o yapacaktı, böyle bir yolculuğa girişmek aceleciydi ve denemek bile akılsızdı Şanghay'a ulaşmak için. Ama John Bunsby, Tankadere'ye inanıyordu, dalgalarda bir martı gibi sürenler ve belki de haksız değildi. Günün geç saatlerinde Hong Kong'un kaprisli kanallarından geçtiler ve, Tankadere, uygun rüzgarlarla itilen şekilde kendi kendini yönetti, takdire şayan şekilde. "İhtiyacım yok, pilot," dedi Phileas Fogg, bindiklerinde açık deniz, sana mümkün olan tüm hızı kullanmanı tavsiye ederim. Bana güvenin, sayın yargıç. Rüzgarın izin verdiği tüm yelkenleri taşıyoruz biz. Direkler hiçbir şey katmaz ve sadece içeri girerken kullanılır liman. Bu senin mesleğin, benim değil, pilot, ve sana güveniyorum. Phileas Fogg, bedeni dik, bacakları geniş aralık, bir denizci gibi ayakta duruyor, kabaran sulara sendeleyerek baktı. Genç kadın, ki arka tarafta otururken, kararan okyanusa bakarken derinden etkilendi, şimdi ise alacakaranlıkla, ki bu kadar zayıf bir gemide binmişti. Yukarıda başı, büyük beyaz kanatlara benzeyen beyaz yelkenleri hışırdatıyordu. Rüzgarla taşınan tekne, havada uçuyor gibiydi. Gece geldi. Ay ilk çeyreğine giriyordu ve yetersiz ışığı ufuktaki sisin içinde kısa sürede sönecekti. Bulutlar yükseliyordu doğuya ve gökyüzünün bir kısmını çoktan kaplamıştı. Pilot ışıklarını asmıştı, bu denizlerde çok gerekli olan karaya doğru giden gemilerle doluydu, çünkü çarpışmalar nadir değildir, yaşanacak kadar hızlı olursa, en ufak bir şok bile cesur küçük bir gemidir. Fix, yayda oturarak meditasyona kendini verdi. Kendi kişisinden uzak durdu. Bay Fogg'un sessiz zevklerini bilen yolcular, üstelik öyle yaptı kabul ettiği adamla konuşmayı pek sevmezdi. Evet, geleceği de düşünüyordu. Fogg'un durmayacağı kesin görünüyordu. Yokohama'ya ulaştı, ancak hemen San Francisco'ya giden tekneyi alacaktı ve geniş Amerika'nın bir kısmı ona cezasızlık ve güvenlik sağlayacaktı. Fogg'un planı ona dünyanın en basit örneği gibi görünüyordu. Doğrudan denize gitmek yerine İngiltere'den Amerika Birleşik Devletleri'ne, sıradan bir kötü adam gibi, 3 kez yol almıştı Amerikan kıtasını daha kesin elde etmek için dünyanın dört bir köşesi ve orada, polisi yolundan çıkardıktan sonra, sessizce kendini eğlendirirdi bankadan çalınan servetle. Ama Amerika Birleşik Devletleri'ne vardığında, ne Fix, yapmalı mı? Bu adamı terk etmeli mi? Hayır, 100 kere hayır. Ta ki iadesini sağlamıştı, onu 1 saat boyunca gözden kaçırmayacaktı. O göreviydi ve onu sonuna kadar yerine getirecekti. Her neyse, bir tane vardı minnettar olacağım bir şey, Passepartout efendisiyle birlikte değildi ve öyleydi her şeyden önce, Fix'in ona verdiği sırrılıklardan sonra, hizmetçi asla efendisiyle konuşmamalı. Phileas Fogg ayrıca tuhaf bir şekilde Passepartout'u düşünüyordu, kayboldu. Her açıdan bakıldığında, öyle görünmüyordu, adamın bir yanlışlıkla bu sefere yola çıkmış olabileceği imkansızdı. Carnatic, son anda ve bu aynı zamanda Aouda'nın da değerli adamın kaybına çok üzülüyordu, çok fazla.
Sonra onu Yokohama'da bulabilirlerdi. Çünkü, eğer Carnatic, onu oraya taşıyordu, bunu anlamak kolay olurdu eğer gemide olsaydı. Saat 10 civarında serin bir esinti yükseldi. Ama, belki de öyle bir resifi incelemek için akıllıca olan pilot, gökyüzünü dikkatlice inceledikten sonra, aracın eskisi gibi donanımlı kalmasına izin verin. Tankadere, yelkeni taşıyordu takdire şayan. Çünkü bol miktarda su çekti ve her şey hazırdı bir fırtına durumunda yüksek hızda. Bay Fogg ve Aouda, gece yarısı kulübeye indiler, zaten oradaydılar. Fix ise yataklardan birine uzanmıştı. Pilot ve mürettebat bütün gece güvertede kaldı. Ertesi gün doğduğunda, yani 8 Kasım'da, tekne daha fazla 100 mil. Günlük, ortalama bir hızın 8 ile 9 arasında olduğunu gösteriyordu Miles. Tankadere, hala tüm yelkenleri taşıyordu ve en yüksek hız kapasitesine ulaşıyor. Rüzgar olduğu gibi durursa, şans onun lehine olurdu. Gündüzleri kıyı boyunca kaldı ve akıntılar olumlu oldu. Kıyı, profili düzensiz ve görünür bazen açıklıkların karşısında, en fazla 5 mil uzaklıktaydı. Deniz daha az gürültülüydü, çünkü rüzgar karadan geliyordu, şanslı bir durum küçük tonajı nedeniyle ağır bir artışla zarar gören tekne için denizde. Öğle saatlerine doğru esinti biraz azaldı ve güneybatıdan başladı. The pilot direklerini kaldırdı ama rüzgar nedeniyle 2 saat içinde tekrar indirdi, yeniden tazelendi. Bay Fogg ve Aouda, denizin dalgalılığından mutlu bir şekilde etkilenmeden, bir iştah, Fix'in yemeklerini paylaşması için davet edilmesi ve Fix'in bunu kabul etmesi gizli bir utanç. Bu adamın masrafına seyahat etmek ve onun masraflarıyla yaşamak erzak ona uygun değildi. Yine de yemek yemek zorundaydı ve bu yüzden yedi. Yemek bittikten sonra Bay Fogg'u parçalara ayırdı ve şöyle dedi, efendim, dudaklarını yaktı ve yapmak zorunda kaldı, kendini kontrol et, yakalamamak için, beyefendi, bana çok nazikçe bir şey verdiniz, bu teknede geçiş var, ama imkanlarım onları harcamamı kabul etmese de senin kadar özgürce, payımı ödemek için istemeliyim. Bunu konuşmayalım, efendim, diye yanıtladı Bay Fogg. Ama, ısrar edersem, hayır efendim, diye tekrarladı Bay Fogg, bir ses tonuyla cevap ver. Bu, genel masraflarıma dahil ediliyor. Fix, eğilerken, boğuk bir his hissetti ve ileriye doğru yerleşti, kendisi de günün geri kalanında ağzını açmadı. Bu arada onlar ünlü bir şekilde ilerlerlerdi ve John Bunsby büyük umutluydu. O Bay Fogg'a birkaç kez Şanghay'a zamanında varacaklarına güvence verdi, hangi o beyler buna güvendiğini söyledi. Ekip iyi bir şekilde çalışmaya başladı, samimi, kazanılacak ödülden ilham almıştı. Bir sayfa yoktu ki sıkılmamış, güçlü bir yelken de güçlü bir şekilde çekilmemiş, hiçbir sarsıntı bile yapamazdı dümendeki adama yüklenin. Çalışıyorlar, sanki çaresizmiş gibi çalışıyorlardı, Kraliyet Yat Regattası'nda yarışıyordu. Akşam olduğunda, günlükte 220 mil geçildiği görülüyordu, Hong Kong'dan başarılıydı ve Bay Fogg umuyordu ki bunu başarabilsin. Günlüğüne gecikme kaydetmeden Yokohama'ya ulaşır, bu durumda, Londra'dan ayrıldığından beri başına gelen birçok macera yaşamadı, yolculuğunu ciddi şekilde etkiledi. Tankadere, Fokien Boğazı'na girdi ve bu boğaz Çin kıyısından Formosa Adası, gece vakti saatlerinde ve Yengeç Tropiğini geçti. Boğazlarda deniz çok çalkantılıydı, karşı akımların oluşturduğu girdaplar ve dalgaların kesici dalgaları onun yolunu kesti, güvertede durmak ise çok zorlaştı. Şafakta rüzgar tekrar sertçe esmeye başladı ve gökyüzü esiyor gibi görünüyordu, bir fırtına tahmin edin. Barometre hızlı bir değişim duyurdu, cıva yükseldi ve kaprisli bir şekilde düşüyor, denizde güneydoğuda uzun dalgalar oluşturdu, bir fırtına işareti verdi. Güneş önceki akşam kırmızı bir sis içinde batmıştı, okyanusun fosforlu parıltılarının ortasında. John Bunsby uzun süre gökyüzünün tehditkar yönüne baktı, mırıldanarak dişlerinin arasından belirsizdi. Sonunda alçak bir sesle Bay Fogg'a söyledi, "Sayın adına konuşayım mı?" "Tabii ki, bir fırtına olacak. Rüzgar kuzey mi yoksa güney mi?" diye sordu Bay Fogg sessizce. "Güney."
Bak, bir tayfun yaklaşıyor. Güneyden gelen bir tayfun olmasına sevindim, çünkü bizi taşıyacak ileri. Ah, eğer böyle anlarsan, dedi John Bunsby, ben başka söyleyecek bir şey yok. John Bunsby'nin şüpheleri doğrulandı. Bir yılın daha az gelişmiş bir sezonu olan tayfun, ünlü bir yazıya göre meteorolog, elektrik şelalesi gibi veda geçerdi. Alev, ama kış ekinoksunda patlayacağından korkulmak gerekirdi, büyük bir şiddetle onlar. Pilot önceden önlemlerini aldı. Tüm yelkenleri, direkleri refle yaptı, elinden alındı, tüm personel öne doğru gitti. Tek bir üçgen güçlü tuvalden yapılmış yelken, rüzgarı engellemek için fırtına dişi gibi çekilmişti arkada. Sonra beklediler. John Bunsby, yolcularından aşağı inmelerini istemişti. Ancak bu hapis çok dar bir alan, az hava ve fırtınada zıplayan tekne çok uzaktı. Hoş. Ne Bay Fogg, ne Fix ne de Aouda güverteden ayrılmayı kabul etmedi. Yağmur ve rüzgar fırtınası saat 8'e doğru üzerlerine çöktü. Sadece biraz yelkeniyle, Tankadere, bir tüy gibi kaldırıldı bir rüzgarla, şiddeti neredeyse hiç verilemeyecek bir fikir. Onu karşılaştırmak için tam buharla çalışan bir lokomotifin 4 katına kadar hızlanmak, gerçek. Tekne, tüm gün boyunca kuzeye doğru sürünerek ilerledi, canavar tarafından taşındı, dalgalar veriyor, neyse ki, her zaman onların hızına eşit bir hızı koruyorlar. 20 kez neredeyse arkasında yükselen su dağlarının altında kalmış gibiydi onu, ama pilotun ustaca yönetimi onu kurtardı. Yolcular şunlardı, çoğu zaman spreyle yıkanıyorlardı, ama felsefi olarak buna boyun eğdiler. Fix lanet etti, şüphesiz, ama Aouda, gözleri koruyucusuna kilitlenmiş, soğukkanlılığı onu şaşırttı, kendini ona layık gösterdi ve cesurca fırtınaya dayandı. Olarak Phileas Fogg için ise tayfun onun bir parçasıydı program. Bu zamana kadar, Tankadere, her zaman kuzey, ama akmına doğru rüzgar, çeyrek üçte bir yöne yönelerek kuzeybatı. Dalgaların çukurunda yatan tekne sallandı ve yuvarlandı, çok kötü, deniz ona korku dolu bir şiddetle vurdu. Gece fırtına şiddet arttı. John Bunsby, karanlığın yaklaştığını ve yükselişi gördü fırtınadan, karanlık şüphelerle dolu. Bir süre düşündü, sonra ekibine sordu, hızı yavaşlatma zamanı gelmemişti. Bir görüşmeden sonra M.R. Fogg ve şöyle dedi, bence Sayın Yargıç, kıyıdaki limanlardan biri. Ben de öyle düşünüyorum. Ah, dedi pilot, ama hangisi? Sadece birini biliyorum, diye karşılık verdi Bay Fogg sakin bir şekilde. Ve bu, Şangay. Pilot başta bunu anlamıyor gibiydi, bunu zar zor fark edebiliyordu, çok fazla kararlılık ve azmi. Sonra ağladı, evet. Senin onur haklıdır. Şanghay'a. Böylece, Tankadere, kuzeye doğru istikrarlı bir şekilde ilerlemeye devam etti. Gece gerçekten berbattı, eğer geminin gitmemesi mucize olurdu kurucu. 2 kere, mürettebat olmasaydı her şey onunla bitebilirdi, sürekli nöbette kalıyor. Aouda yorgundu ama şikayet etmedi. Bay Fogg birden fazla kez dalgaların şiddetinden onu korumak için acele etti. D yeniden ortaya çıktı. Fırtına hala sönmeden öfkeyle devam ediyordu. Ama rüzgar şimdi güneydoğuya döndü. Bu olumlu bir değişiklikti ve, Tankadere, yine bu dağlık denizde ileri atladı, dalgalar birbirini kesiştirdi ve şoklar ve karşı şoklar veriyordu, daha az sağlam bir gemiyi ezecekti. Zaman zaman kıyı kırık sisin arasından görünüyordu ama hiçbir gemi görünmüyordu. Tankadere, denizde yalnızdı. Öğle vakti bazı sakinlik belirtileri vardı ve bunlar daha belirginleşti, güneş ufka doğru indi. Fırtına kısa ve korkutucu olmuştu. Yolcular tamamen yorgun bir şekilde şimdi biraz yiyip biraz alabilirlerdi dinlenmek. Gece nispeten sessizdi. Bazı yelkenler tekrar kaldırıldı ve teknenin hızı çok iyiydi. Ertesi sabah şafak vakti kıyıya kadar ve John Bunsby, onların 100 mil uzaklıkta olmadığını iddia edebildi Şangay'dan. 100 mil ve sadece bir gün boyunca geçmek. Tam da o Bay Fogg, buharlı gemiyi kaçırmak istemezse Şangay'da olacaktı. Yokohama, saatlerce kaybedilen bir fırtına olmasaydı, şu anda varış noktalarına 30 mil mesafede olacaklardı.
Rüzgar belirgin şekilde daha sakinleşti ve neyse ki deniz de onunla birlikte çöktü. Tüm yelkenler artık kaldırıldı ve öğle vakti, Tankadere, 45 mesafedeydi Şangay'ın kilometreleri. Bunu başarmak için henüz 6 saat kalmıştı mesafe. Gemideki herkes bunun yapılamayacağından korkuyordu ve herkes biri, şüphesiz, Phileas Fogg hariç kalbinin attığını hissetti sabırsızlık. Tekne ortalama saatte 9 mil hızla ilerlemek zorundadır ve rüzgar her an daha da sakinleşiyordu. Esinti kaprisli bir esintiydi, kıyı ve geçtikten sonra deniz pürüzsüzleşti. Yine de, Tankadere, çok hafifti ve ince yelkenleri kararsızlığı yakaladı. Zefirler o kadar iyi ki akıntıların yardımıyla John Bunsby kendini buldu saat 6'da, Şangay Nehri'nin ağzından 10 milden fazla olmayan bir mesafede. Şangay ise derenin en az 12 mil yukarısında yer almaktadır. 7'de Şangay'dan hala 3 mil uzaktaydı. Pilot öfkeli bir yemin, ödül 200 pound olduğu anlaşılan kaçmak üzereydi. Baktı Bay Fogg. Bay Fogg tamamen sakindi, ama tüm serveti bu an söz konuldu. Bu anda, uzun siyah bir huni, duman çelenkleriyle taçlandırılmış, suların kenarında belirdi. Amerikan buharlı gemisi, belirlenen saatte Yokohama. "Onu canlandırın," diye bağırdı John Bunsby, dümeni geri iterek çaresiz bir serseri. "Ona işaret ver," dedi Phileas Fogg sessizce. Tankadere'nin ön güvertesinde küçük bir pirinç top duruyordu. Sislerde sinyal verdiği için, namluya kadar yüklüydü, ama tıpkı pilot deliye kızgın bir kömür sürmek üzereydi. Bay Fogg şöyle dedi, "Bayrağınızı kaldırın." Bayrak yarı direkte kaldırıldı ve bu yardım işareti olduğundan, Amerikan buharlı gemisinin bunu algılayıp rotasını değiştireceği umuluyordu çok az, pilot teknesine yardımcı olmak için. "Ateş," dedi Bay Fogg. Ve küçük topun gümbürtüsü havada yankılandı. Carnatic, Hong Kong'dan saat 6.30'da yola çıkıyor 7 Kasım'da tam gaz ile Japonya'ya doğru rotasını yönlendirdi. Taşıyordu büyük yük ve iyi dolu yolcu kabini. Arka tarafta 2 kabin ancak boştu, Phileas Fogg tarafından alınan bu bölgeler. Ertesi gün, yarı sersemlemiş bir gözü olan, sendeleyen yürüyüşlü bir yolcu ve dağınık saçları, ikinci kulübeden çıkıp bir güvertede oturmak için Passepartout'tu ve başına gelenler şöyleydi, kısa bir süre sonra Fix Afyon yuvasından çıktı. 2 garson baygın Passepartout'u kaldırmıştı ve onu sigara içenler için ayrılan yatağa taşımıştı. 3 saat sonra, rüyalarında bile sabit bir fikirle peşinden koşan zavallı adam uyandı ve uyuşturucunun sersemletici etkisine karşı mücadele etti. Düşüncesi yerine getirilmemiş görev uykusunu attı ve aceleyle evinden çıktı. Sarhoşluk, sendeleyerek duvarlara dayanarak kendini ayakta tutarak, düşüyor ve tekrar yukarı sürünüyor ve karşı konulamaz bir şekilde bir tür içgüdüyle, sürekli bağırdı, "Carnatic! Carnatic!" Buharlı gemi, kalkış noktasında, iskelenin yanında, nefes alarak duruyordu. Passepartout'un sadece birkaç adım kalmıştı ve tahtaya koşarak geçti ve güvertede baygınca düştü, tıpkı Carnatic gibi yola çıkıyor. Görünüşe göre bu tür sahne, zavallı Fransızı ikinci kabine götürdü ve Passepartout Çin'e 150 mil uzaklıkta uyanmadılar. Böylece ertesi sabah kendini, Carnatic'in güvertesinde buldu ve heyecan verici deniz esintisini hevesle içine çekiyordu. Saf hava onu ayılttı. O duyusunu toplamaya başladı. Bu zor bir görevdi, ama sonunda önceki gece olaylarını, Fix'in açıklamasını ve Afyon evi. "Açıkça belli oluyor," dedi kendi kendine, "ben öyle oldum korkunç derecede sarhoş. Bay Fogg ne diyecek? En azından kaçırmadım. Buharlı gemi, ki bu en önemli şey." Sonra, Fix aklına gelince, o yaramaza gelince, "Umarım iyi kurtulmuşuzdur" ve önerdiği gibi, bizi gemide takip etmeye cesaret edemediğini ve, Carnatic. Bay Fogg'un peşinde olan bir dedektif, İngiltere Bankası'nı soymak. Bay Fogg benim kadar bir soyguncu değil katil. Fix'in gerçek görevini efendisine mi açıklamalı mı? Anlatmak iyi olur mu dedektifin oynadığı rolü mü?
Bay Fogg tekrar Londra'ya ulaştı ve ardından ona bir ajanın metropol polisi onu dünyanın dört bir yanında takip ediyordu ve iyi günler gülmek mi? Şüphesiz, en azından düşünmeye değerdi. İlk yapılacak şey Bay Fogg'u bulup onun özel davranışı için özür dilemekti. Passepartout ayağa kalktı ve hareketin yuvarlanmasında elinden geldiğince ilerlemeye başladı. Buharlı gemi, arka güverteye. Ne efendisine ne de ona benzeyen kimseyi görmedi. "Aouda, iyi," diye mırıldandı. Aouda henüz kalkmadı ve Bay Fogg muhtemelen Whist'te bazı partnerler bulmuştur. Meyhaneye indi. Bay Fogg orada değildi. Passepartout'un sadece, ancak kasa sahibinin kabininin numarasını sormak için. The Purser, Fogg adında bir yolcu tanımadığını söyledi. "Affedersiniz," dedi Passepartout ısrarla. O bir uzun boylu, sessiz ve pek konuşkan olmayan bir beyefendi, yanında genç bir adam var hanımefendi. "Gemide genç bir hanımefendi yok," diye araya girdi Bexi'ye. "İşte yolcuların listesi, kendin görebilirsin." Passepartout listeyi taradı ama efendisinin adı listede yoktu. Hepsi hemen aklına bir fikir geldi. "Ah, Carnatic'te miyim? Evet. Yokohama'ya gidiyor mu? Elbette." Passepartout bir an için yanlış teknede olduğundan korktu. Ama, aslında, Carnatic'te olsa da, efendisi orada değildi. Bir koltuğa çarparak düştü. Şimdi her şeyi görüyordu. O zamanı hatırladı, yelkencilik değiştirilmişti, bunu ustasına bildirmesi gerekiyordu ve bunu yapmadığını söyledi. O halde, Bay Fogg ve Aouda buharlı gemiyi kaçırmıştı. Evet, ama yine de daha çok hain, onu efendisinden ayırmak ve onu tutuklamak için Hong Kong'da onu sarhoş olmaya ikna etmişti. Şimdi dedektifin numarası ve bu anda Bay Fogg kesinlikle mahvolmuştu, onun bahis kaybedildi ve belki kendisi tutuklanıp hapsedildi. Bu düşünce üzerine Passepartout saçlarını yoldu. Ah, eğer Fix bir gün ulaşabileceğine gelse, ne hesaplaşma olurdu. İlk depresyonundan sonra Passepartout daha sakinleşti ve kendi eğitimini incelemeye başladı. Durum, kesinlikle kıskanacak bir hikaye değildi. Kendini bu yolda buldu Japonya ve oraya vardığında ne yapmalı? Cebi boştu, vardı tek bir şilin bile değil, bir kuruş bile yok. Neyse ki geçişi peşin ödeme almıştır ve karar vermek için 5 ya da 6 günü vardı geleceği yolu. Yemeklere iştahıyla daldı ve Bay Fogg için yemek yedi, Aouda ve kendisi. Kendine Japonya bir çöl gibi cömertçe yardım etti, yiyecek bir şey aramalıydı. 13'ü şafakta, Carnatic, Yokohama limanına girdi. Burası Pasifik'te önemli bir uğraş noktasıdır ve tüm posta buharlı gemileri ve Kuzey Amerika, Çin, Japonya ve Kuzey Amerika, Doğu adaları eklendi. Yetto Körfezi'nde yer almakta ve çok kısa bir mesafede yer almaktadır. Japon İmparatorluğu'nun ikinci başkentinden uzaklığı ve TYCON, Sivil İmparator, Mikado'nun önünde, yani ruhani imparator, ofisini kendi ofisine kaptı. Carnatic, iskeleye demirledi gümrük binasının yakınında, bayrakları taşıyan bir kalabalık geminin ortasında tüm uluslar. Passepartout, oğullarının bu çok ilginç topraklarında çekingen bir şekilde karaya çıktı Güneş. Yapacak başka bir şeyi yoktu, rehberi için şansı denemek, Yokohama sokaklarında amaçsızca dolaşıyor. Başta kendini tamamen Avrupa tarzı bir mahalle, evlerin alçak cepheleri ve süslemeleri vardı, verandaları vardı, altında düzenli peristillerin anlık görüntülerini yakalamıştı. Bu sokakları, meydanları, iskeleleri ve depolarıyla dolu olan mahalle, tüm Antlaşma Burnu ile nehir arasındaki boşluk. Burada, Hong Kong ve Kalküta'da olduğu gibi, her ırktan karışık kalabalıklar vardı, Amerikalılar ve İngilizler, Çinliler ve Hollandalılar, çoğunlukla her şeyi alıp satmaya hazır tüccarlardı. Fransız, kendini onların arasında yalnız hissediyordu, sanki yere düşmüş gibi Hottentotların ortasında. En azından bir kaynağı vardı, Fransız ve İngiliz konsoloslarına başvurmak yardım için Yokohama'da. Ama hikayesini anlatmaktan çekindi, efendisinin macerasıyla yakından bağlantılı olan maceralar ve öncesinde bunu yaparken, diğer tüm yardım yöntemlerini tüketmeye karar verdi.
Çünkü şans böyle değildi. Avrupa mahallesinde ona destek oldu, yerlilerin yaşadığı bölgeye girdi. Japonlar, gerekirse Yeddo'ya doğru ilerlemeye kararlı. Yokohama'nın Japon mahallesi, Tanrıçanın adını taşıyan Benten olarak adlandırılır. Çevresindeki adalarda tapılan bir karakter. Orada Passepartout izledi. Güzel köknar ve sedir korululukları, benzersiz bir mimarinin kutsal kapıları, bambuklar ve kamışların arasında yarı gizlenmiş köprüler, devasa tapınakların gölgesinde sedir ağaçları, kutsal sığınaklar ve Budist rahiplerin ve mezhepçilerin sığındığı yerler, Konfüçyüs ve bitmek bilmeyen sokaklar, mükemmel bir gül tonlu hasadı ve Japonca dilinden çıkarılmış gibi görünen kızıl yanaklı çocuklar, ekranlar ve kısa bacaklı kandellerin arasında oynayanlar ve sarımsı kediler, toplanmış olabilir. Sokaklar insanlarla doluydu. Rahipler geçit törenleriyle geçiyordu, kasvetli tamburinlerini çalıyorlar, polis ve gümrük memurları lakla kaplanmış ve beline 2 kılıç taşıyan şapkalar, askerler, beyaz çizgili mavi pamuk giymiş, silahları taşıyan, mikadolar, ipek çiftler, hauberkler ve zırhlarla sarılmış nöbetçiler ve her rütbeden askerler, çünkü askerlik mesleği de öyle Japonya'da saygı duyulan Çin'de olduğu gibi nefret ediliyor, buraya gidip geldi gruplar ve çiftler. Passepartout'ta dilenen rahipleri, uzun cübbeli hacıları gördü ve sade siviller, çarpık ve siyah saçları, büyük başlı, uzun göğüsler, ince bacaklar, kısa boylar ve bakır renginden değişen ten tonları, ölü beyaz ama asla sarı olmayan, Japonların olduğu Çinliler gibi oldukça farklıdır. İlginç ekipmanları, arabaları, gözlemlemeyi de unutmadı ve yelkenli baroklar, bambuktan yapılmış kumruklar, ne de kadınlar, özellikle yakışıklı olmadığını düşündük, pek az şey almıyorlar. Küçük ayaklarıyla basamaklar, üzerinde tuval ayakkabılar, saman sandaletler giyiyorlardı ve işlenmiş ahşaplardan yapılmış taloglar, dar gözler, düz göğüsler sergileyenler, dişleri modaya uygun şekilde kararmış, elbiseler ipek atkılarla çaprazlanmış, bağlanmış. Modern Parisli hanımların sahip olduğu gibi görünen bir süsünün arkasında devasa bir düğüm var. Japonya'nın hanımlarından ödünç alındı. Passepartout, bu kirişik kalabalığın içinde saatlerce dolaştı, zengin ve meraklı dükkanların vitrinlerine, mücevherlere bakmak, şirin Japon süsleriyle parıldayan mekanlar, restoranlar, lentler ve afişlerle süslenmiş, kokulu içecek olan çay evleri, saki adlı içkiyle sarhoş oluyordu. Bu içkiden hazırlanmış pirinç fermentasyonu ve konforlu tütsüleme evleri, orada bulundukları yer pufin, afyon değil ki Japonya'da neredeyse bilinmez ama çok ince, ipli bir tütün. Kendini tarlalarda, geniş bir alanın ortasında bulana kadar devam etti. Pirinç plantasyonları. Orada göz kamaştırıcı kamelyaların kendilerini genişlettiğini gördü, son renklerini ve parfümelerini veren çiçekler, çalılara değil, ama ağaçlarda ve bambu kafeslerde, kiraz, erik ve elma ağaçlarında bulunur. Japonlar meyvelerinden çok çiçekleri için yetiştiriyor ve serçelerden korunan tuhaf tarz, sırıtıcı korkuluklar, güvercinler, kuzgunlar ve diğer açgözlü kuşlar. Sedir ağaçlarının dallarında oturan büyük kartallar, ağlayan söğütlerin yaprakları arasında balıkçıllar vardı, tek bacağı üzerinde ciddi bir şekilde duruyor ve her tarafta kargalar, ördekler, şahinler, vahşi vardı kuşlar ve Japonların kutsal saydığı çok sayıda turna onların gözünde uzun ömür ve refahı simgeler. Yürürken Passepartout çalılar arasında menekşe gördü. "İyi," dedi, "ben biraz akşam yemeği yiyeceğim." Ama kokladığında kokusuz olduklarını fark etti. "Orada hiç şans yok," diye düşündü. Değerli adam, kesinlikle en doyurucu kahvaltı yemeye özen göstermişti, Karnetik'ten ayrılmadan önce mümkün olabilir. Ama yürürken neredeyse tüm gün boyunca açlığın talepleri giderek daha fazla yoğunlaşıyordu. Gözlemledi, kasap tezgahlarında ne koyun eti, ne keçi ne de domuz eti bulunmadığı ve, bilmek ayrıca, sadece sığırların korunduğu için hayvanları öldürmenin kutsal bir saygısızlık olduğunu belirtmek. Çiftçilikle ilgilenirken, etin bol olmadığına karar verdi. Yokohama, yanılmıyordu ve kasap eti yerine getirildiğinde,
Çeyrek yaban domuzu veya geyik, bir keklik ya da başka bir şey dilemiş olabilir. Japonların pirinçle birlikte neredeyse yediği bıldırcınlar, biraz av ya da balık sadece buna. Ama kalbini sağlam tutmanın ve arzuladığı yemeği ertesi sabaha erteledi. Gece oldu ve Passepartout, Doğma mahallesine geri döndü ve burada dolaştı. Sokaklar, farklı renkli fenerlerle aydınlatılmış, dansçılara bakıyordu, ustaca adımlar ve sıçrayışlar yapan ve astrologların teleskoplarıyla açık hava. Sonra limana geldi, liman aydınlatılmıştı teknelerinden balık tutan balıkçıların reçine meşaleleriyle. Sokaklar sonunda sessizleşti ve devriye, subayların muhteşem kostümleri ve süitleriyle çevrili, diye düşündü. Passepartout elçiler gibi görünüyordu, kalabalık ardından geldi. Her seferinde bir şirket Passepartout kıkırdadı ve kendi kendine şöyle dedi, iyi. Bir başka Japon büyükelçiliği Avrupa'ya gidiyor. Ertesi sabah fakir, yorgun ve aç Passepartout kendi kendine şöyle dedi ki, her ne olursa olsun bir şeyler yemeliydi ve ne kadar erken yaparsa o kadar iyiydi. Gerçekten de saatini satabilirdi ama önce aç kalırdı. Şimdi ya da hiç doğanın verdiği güçlü, hatta melodik olmasa da sesi kullanmak zorundadır onu. Birkaç Fransızca ve İngilizce şarkı biliyordu ve denemeye karar verdi. Japonlar, müziği seven olmalılar. Çünkü sonsuza dek vuruyordular zillerini, tam-tamlarını ve tamburinlerini takdir etmeden edemediler yetenek. Belki de sabah erken saatlerde bir konser kalkmıştı ve uykularından erken uyandırılan izleyiciler muhtemelen kendi uykularını ödemeyebilirler. Mikado'nun özelliklerini taşıyan paralarla bir eğlence sanatçısı. Passepartout bu yüzden birkaç saat beklemeye karar verdi ve yürürken, aklına gelmişti, dolaşmak için fazla iyi giyinmiş görüneceği sanatçı. Kıyafetlerini daha uyumlu kıyafetlerle değiştirme fikri aklına geldi projesiyle birlikte, bu da biraz para kazanıp anında açlık isteği. Kararlı, onu taşımak için kaldı dışarı. Uzun bir aramadan sonra Passepartout, burada bir yerli satıcı buldu, eski kıyafetler ve değişim için başvurdu. Adam Avrupalıyı seviyordu, kostümünü giydi ve kısa süre sonra Passepartout dükkanından eski bir kıyafetle çıktı. Japon ceketi ve bir tür tek taraflı türban, uzun kullanımlısı oldu. Birkaç küçük üstelik cebinde gümüş parçaları da çınladı. Güzel, diye düşündü. Hayal ediyorum ki şu noktadayım karnaval. İlk ilgisi, bu şekilde, Japon, olduktan sonra, bir mütevazı görünümlü çay evi ve yarım kuş ile biraz pirinç üzerine akşam yemeği henüz çözülmesi gereken bir sorun olan bir adam gibi kahvaltıydı. Şimdi, diye düşündü, içten yedikten sonra, ben aklımı kaybetmemeliyim. Bu kostümü bir daha satamam, hala bir tane daha fazla Japonca. Bu güneş ülkesinden nasıl ayrılacağımı düşünmeliyim. Ki ben buradan en hoş anıları bile bu kadar çabuk ayıtamaz. Mümkün. Amerika'ya gitmek üzere olan buharlı gemileri ziyaret etmek aklına geldi. Yolculuk ücreti karşılığında kendini aşçı veya hizmetçi olarak sunacaktı ve yemekler. San Francisco'ya vardığında, devam etmek için bir yol bulacaktı. Zorluk, 4700 mil uzunluğundaki K.A.'nın nasıl geçileceğiydi. Pasifik ise Japonya ile Yeni Dünya arasında yer alıyordu. Passepartout bir fikri boşa bırakacak adam değildi ve adımlarını yönlendirdi iskeleye doğru. Ama onlara yaklaştıkça, başlangıçta çok basit görünüyordu, zihnine göre giderek daha da korkutucu olmaya başladı. Ne ihtiyacım var, Amerikan buharlı gemisinde aşçı ya da hizmetçi olur muydu ve ne olurdu? Giyinmiş haliyle ona güven vereceklerdi. Hangi referansları kullanabilirdi vermek? Bu şekilde düşünürken, gözleri devasa bir pankarta takıldı. Sokaklarda bir tür palyaço taşınıyordu. Bu pankart, İngilizce olarak şu şekilde okunur. AKROBATIK Japon topluluğu, SAYINLIWAMBATULCAR, SAHIB AMERIKABIRLEŞIK devletlerine. GITMEDEN önce. Uzun burunlu son TEMSILLER. Uzun BURUNLAR.
Tanrı Tıngu'nun doğrudan HIMAYESI altında. HARIKA çekici. Amerika Birleşik Devletleri, dedi Passepartout, bu sadece ne istiyorum. Palyaçoyu takip etti ve kısa süre sonra kendini tekrar Japonların içinde buldu çeyrek. Çeyrek saat sonra büyük bir kulübenin önünde durdu, süslenmiş birkaç kuşak kümesi ile dış duvarları tasarlanmıştı, şiddetli renklerle ve perspektifsiz bir topluluğu temsil etmek yonglörler. Burası Sayın William Batulcar'ın kuruluşuydu. O beyefendi bir tür Barnum'du, bir takımın yöneticisi, yonglörler, palyaçolar, akrobatlar, dengeciler ve jimnastikçiler, ki bu plakete göre, Empire of the Sun'dan ayrılmadan önce son performanslarını veriyordu. Birlik Devletleri, Passepartout içeri girdi ve Bay Batulcar'ı istedi, Batulcar hemen içeri girdi kişi. Ne istiyorsun, dedi Passepartout'a, önce onu aldı bir yerli için. Bir hizmetçi ister misiniz, efendim, diye sordu Passepartout. Bir hizmetçi, diye bağırdı Bay Batulcar, kalın gri sakalı okşarken çenesinden sarkıyordu. Zaten itaatkar ve 2 tane var sadık. Beni hiç terk etmediler ve besleri için bana hizmet ettiler ve işte onlar, diye ekledi, damarları çatılmış 2 sağlam kolunu uzatarak. Bas violünün telleri kadar büyüktü. Yani sana hiçbir faydam olmayacak mı? Hiçbiri. Şeytan, seninle Pasifik'i geçmek isterim. Ah, dedi Sayın Batulcar. Artık bir kişi değilsin Japonlar, ben maymun değilim. Böyle kime benziyorsun? Bir adam elinden geldiğince giyinir. Doğru, sen bir Fransızsın, değil mi? Evet, Parisli bir Parisli. O zaman yüzünü buruşturmayı bilmelisin mi? Neden, diye yanıtladı Passepartout, milliyetinden biraz rahatsız bir şekilde bu soruyu sormalı, biz Fransızlar yüzünü buruşturmayı biliyoruz, doğru ama Amerikalılardan daha iyi değil. Doğru, seni hizmetçi olarak alamıyorsam, palyaço olarak alabilirim. Bak dostum, Fransa'da yabancı palyaçolar sergileniyor, yabancı yerlerde de Fransız palyaçoları. Ah, oldukça güçlüsün, değil mi? Özellikle iyi bir yemekten sonra. Ve şarkı söyleyebiliyor musun? Evet, diye karşılık verdi Passepartout, eskiden şarkı söylemeye alışkandı sokaklar. Ama başının üstünde dururken, sol başında bir üst dönerek şarkı söyleyebilir misin? Ayak, sağında dengede bir kılıç mı? Sanırım öyle, diye yanıtladı Passepartout, egzersizleri hatırlayarak gençlik günlerinden kalma. Yeter artık, dedi Sayın William Batulcar. Nişan orada sona erdi. Passepartout sonunda yapacak bir şey bulmuştu. Kendisi de oyunculuk yapmak üzere görevlendirilmişti ünlü Japon topluluğu. Çok saygın bir pozisyon değildi, ama bir hafta önce San Francisco'ya gidecekti. Sayın Batulcar tarafından gürültülü bir şekilde duyurulan performans, saat 3'te başlar ve kısa sürede kulakları sağır edici enstrümanlar Japon orkestrası kapıda yankılandı. Passepartout, ama aslında böyle değildi, bir rolü çalışabilen veya prova yapabilen, dayanıklı ekibine yardım etmek üzere görevlendirilmişti. İnsan piramidinin büyük sergisinde omuzlar Tanrı Tingu'nun uzun burunları tarafından. Bu, büyük çekicilik performansı kapat. Saat 3'ten önce büyük kulübe seyirciler tarafından basıldı, Avrupalılar ve yerliler, Çinli ve Japonlar, erkekler, kadınlar ve çocuklar, dar banklara atlayıp sahnenin karşısındaki kutular. Müzisyenler içeride bir pozisyon aldılar ve gonglarında, tam-tamlarda, flütlerinde, kemiklerinde, temburinlerinde ve muazzam davullar. Performans, tüm akrobatik gösteriler gibiydi, ama itiraf edilmeli Japonların dünyanın ilk dengecileri olduğunu. Biri, yelpaze ve birkaç kağıt parçasıyla birlikte, zarif numarayı yaptı kelebekler ve çiçekler, bir diğeri havada kokulu dumanla izleniyordu piposunun bir dizi mavi kelimesi, bu sözler seyirci, üçüncüsü ise birkaç yakılan mumla jonglörlük yaparken, o dudaklarından geçerken ardı ardına söndü ve tekrar dudaksız tekrar başladı bir an için jonglörlüğünü böldü. Bir diğeri ise en benzersiz olanı yeniden üretti dönen üst ile kombinasyonlar, ellerinde dönen üst kısımlar bitmek bilmeyen dönmelerinde kendi hayatlarını canlandırıyorlardı,
üzerinden geçtiler boru sapları, kılıçlar, teller ve hatta tüyler boyunca gerilmiş sahne, büyük bardakların kenarlarında döndüler, çapraz bambu merdivenler, tüm köşelere dağılmış ve garip müzikal efektler yaratıyordu farklı tonlarının birleşimiyle. Jonglörler onları fırlattı havada, onları tahta savaş arabalarıyla bir mekik gibi fırlattılar, ama yine de dönmeye devam etti, onları ceplerine koydular ve yine çıkardılar eskisi gibi dönüyor. Akrobatların ve jimnastikçiler, merdivenler, direkler, toplar, namlular gibi yerlerde dönüş yapıldı harika bir hassasiyetle. Ancak başlıca cazibe noktası, uzun burunlar sergisiydi, bu sergi Avrupa hala yabancı bir yer. Uzun burunlar, Tanrı'nın doğrudan himayesinde tuhaf bir topluluk oluşturur Tingu. Orta Çağ modasına uygun giyinmiş, omuzları muhteşem bir çift kanat, ama onları özellikle ayıran şeydi yüzlerine takılı uzun burunlar ve yaptıkları kullanım alanları onlardan. Bu burunlar bambudan yapılmıştı ve 5, 6 hatta 10 feet boyunda uzun, bazıları düz, bazıları kavisli, bazıları kurdeleli, bazıları taklitli üzerlerinde siiller var. Bu uzuvlara, gerçeklerine sıkıca sabitlenmişti burunlarından, jimnastik egzersizlerini yaptıklarını söylediler. Bunlardan bir düzine Tingu'nun mezhepleri sırt üstü yatıyordu, diğerleri ise yıldırım çubuklarını temsil ediyor, burunlarının üzerinde oynuyor, birinden zıplıyor diğerine ve en ustaca sıçrayışlar ve takla hareketleri yapar. Son sahne olarak, bir insan piramidi duyurulmuştu ve burada 50 uzun burunlu araba, Juggernaut arabasını temsil edecekti. Ama birbirlerinin omuzlarına binerek bir piramit oluşturan sanatçılar, burunların üstünde gruplanıyorlar. Böyle bir şey oldu ki, bugün önce arabanın temelini oluşturan araba, topluluğu bırakmıştı ve doldurmak için bu kısım, sadece güç ve ustalık gerekiyordu, Passepartout ise yerine seçilmişti. Zavallı adam gerçekten üzgün hissetti, kendi hüzünlü anılarını gençlik, kostümünü giydi, farklı renkli kanatlarla süslenmişti ve doğal özelliğine 6 feet uzunluğunda sahte bir burun bağlamıştı. Ama neşelendi bu burnun ona bir şeyler kazandırdığını düşündüğünde. Sahneye çıktı ve beste yapacak olanların yanına geçti Juggernaut arabasının temeli. Hepsi yere uzandı, burunları tavana bakıyordu. İkinci bir sanatçı grubu da ortadan kaldırıldı kendileri bu uzun uzuvlarda, sonra 1/3 bunların üzerinde, sonra 4.'sünde, ta ki tiyatronun kornişlerine kadar uzanan bir insan anıtı kısa süre sonra yükselene kadar burunların üstünde. Bu büyük alkışlar aldı ve ortada orkestra tam sağır edici bir hava yaratıyordu ki, piramit sallandı, denge kayboldu, alt burunlardan biri piramitten kayboldu ve insan anıtı, kartlardan yapılmış bir kale gibi paramparça oldu. Bu Passepartout'un suçuydu. Pozisyonunu terk etti, kanatlarının yardımı olmadan ayak ışıklarını kullandı ve sağa tırmandı galeri, seyircilerden birinin ayaklarına düştü ve bağırdı, "Ah, benim usta! Efendim, burada mısın? Kendim. Pekala, o zaman buharlı gemiye gidelim, genç adam." Bay Fogg, Aouda ve Passepartout tiyatronun lobisinden geçtiler dışarıda, Sayın Batulcar ile karşılaştıkları yerde, öfke. Piramidin kırılması için tazminat talep etti ve Phileas Fogg ona bir avuç banknot vererek onu yatıştırdı. Saat 6:30'da, tam kalkış saatinde, Bay Fogg ve Aouda, ardından aceleyle kanatlarını ve 6 feet uzunluğundaki burnunu koruyan Passepartout, Amerikan buharlı gemisine bastı.